Evet, merhaba değerli kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün yine bir transfer programından, yayınından, Sportürk Dijital canlı yayınımızdan hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün yine gündeme yeni bir isim düştü. Sabah saatlerinde paylaşımımızı yaptık. Bugün de bunu şu anda canlı yayınımızda yine tekraren biraz sonra konuşacağız. Kyle Walker-Peters olayı var. Tekrardan gündeme geldi. Gelişmeler var. Bunların hepsini konuşacağız. Lemina olayını detaylandıracağız. Gibi bugün yine bir transfer gündeminden, haberlerinden derleyip toparlayıp son 24 saatte Galatasaray'da neler oldu bunları tartışacağız. Kimler var yayınımızda? Mutlu Hocam var. Adnan Hocam'ı bekliyoruz. Biraz sonra da Adnan Hocam gelir. Kevin De Bruyne meselesi var. Bunu detaylandıracağım. Hepsini anlatacağım arkadaşlar. Bugün belli ki Kevin De Bruyne meselesi sorusu çok sorulacak gibi görünüyor. Hepsini tek anlatacağım. Biraz şöyle zaman geçsin, biraz ısınalım, arkadaşlar gelsin. Hepsini detaylıca anlatacağız. Mesajlarda sabitledim. Sabitlediğim mesajı görmüşsünüzdür. Dedim ki Twitter'da Sportürk yazıp tweet atan herkesi paylaşıyoruz. Yani bizi izlerken hani yapıyordu ya Beyaz TV'de programda yapılıyordu. Aynı onun gibi bizi izlerken tweetinizi, resminizi atın, etikete yazın. Ben sizin bütün yani ekrana getireceğim. Öyle diyeyim. Anladınız siz işte. Mutlu Hocam, iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldin. Nasılsın? İyi akşamlar Barış Hocam. Sağ olun. Teşekkürler. İyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Sizler Her şey nasılsınız? yolunda Sizde mı? ne var ne yok? Bizler deyiz Şükürler hocam. olsun. Allah Yaramaz iyilik bir versin. durumumuz yok. Adnan Hocam teknik sorunlarını çözdü geldi. Adnan Hocam'dan uçan kuş ancak kurtulur. Bakalım yani Evet. öyle diyoruz. Teknik ve taktik. Teknik ve taktik olaylar Adnan Hocam'la. Evet. Adnan Hocam sen Evet. de hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Nasıl Vallahi gidiyor? her şey yolunda hocam. Devam. Son sürat İyi. gidiyoruz. İzleyicilerimize bütün transfer haberlerini, konuşulmayanları hepsini burada konuşuyoruz, detaylandırıyoruz. Doğru bir şekilde, doğru haber olarak. Yani hani sadece etkileşim meselesi üzerinden gitmiyoruz. Doğru haberi burada arkadaşlara vermeye gayret ediyoruz. Biliyorsun mottomuz bu. En son biz verelim. Önemli değil ama doğruyu verelim. Allah'a şükür kış transfer sezonunda da yanıldığımız herhangi bir şey olmadı. Bundan sonra da olmaz. Olmayacaktır da inşallah. Evet Adnan Hocam. Evet. Buyur. Mikrofon sende. Söz sende. Sonra Mutlu Hocam'a dönelim. Ben de mesajları yayına getireyim. Şimdi dünkü maçtan başlayalım. Aynen Gerçekten hocam. Galatasaray için yani şöyle diyeyim, zor ve kritik bir dönemeçti. Antep'te iyi bir deplasmandı. Son haftalarda gerçekten Antep düzeltmişti durumu. Selçuk Hoca da takıma dokunuşları iyi. İyi futbolcuları var. Zaten Fenerbahçe'nin işte Rize'yi yenmesinden sonra bu maça Galatasaray takılır diye böyle şeyler yaptılar, pompaladılar. İşte hakemler üzerine, onun üzerine, bunun üzerine çok üzerine geldiler. Galatasaray zar zor kayıpsız atlattı. Önemli olan 3 puandı. Şu aşamalarda hocam 3 puan. Çünkü daha takıma katılacak futbolcular var, gidenler var. Şu anda Okan Hoca'nın kafası karışık. O da diyor zaten transferle bitse de kurtulsak. Kendimizin diyor yani futbola versek diyor. Ondan dolayı e, dünkü maç gerçekten kritik bir maçtı. Çok önemli bir 3 puan aldı Galatasaray. Bence yani Ş'sini aldı, şampiyonun Şam pisini aldı, yani Şam yani. Şam'ını aldı. Ondan Ufuk, dolayı belli ki Twitter'dan takip etmiyorsun. An ve an haberleri takip etmiyorsun. Mesajını gördüm. Araya gireyim dedim. Twitter'dan takip et. An ve an sıcak gelişmeler orada. Yanılmadık. Allah'a şükür. Oradan devam et. Bak her şeyi yayına yetiştiremiyoruz yani. An ve an yayında nasıl her seferinde her haber geldiğinde yayın açalım size. Twitter'dan devam. Doğru bir haber de ama. takip etmeyen Twitter'da doğru haber. ta-
Takip etmeyenleri de buradan görüyoruz, yakalıyoruz biz ona göre. Görüyoruz ya. Sadece takip değil Evet, yani işte. beğendiğiniz Twitter'ları, gerçekliğin yanında Twitter'ları da yani Evet. beğenin, retweetleyin yani devamında şey yapın. Ya oradan anca anlık oradan gidebiliyorum ya. Yani her yerde varız evet ama anlık şu an oradan gidebiliyorum hızlı bir şekilde. Evet hocam. Evet. Hocam araya girdim kusura bakma ara ara giriyorum böyle. Kusura Yok yok. bakmayın. Ya gireceğiz Ee, tabii, ara sıra evet. gireceğiz. İşte gelenler olacak, gidenler olacak, daha da gidenler olacak. Şu anda kritik Galatasaray'dan gidecek futbolcular da var. Şu anda yani belki de sürpriz gidecekler de vardır. Ondan dolayı transferi 11'ine kadar bekliyoruz. Avrupa'da bitti transfer Hepsini zaten. Şu an konuşacağız arkadaşlar. altısında da Avrupa listesini verecek Galatasaray. 3 tane futbolcu ismi verecek. Bunlardan birisi Ahmet Kutucu, biri Morata, Morata. e, diğeri de diğeri de büyük ihtimalle ben Lemina'yı bildireceğini sanmıyorum da stoper bildirecek büyük ihtimalle. Stoper O olur. da Yani Ahmet'i de bildirmeyebilir evet. hocam. Tabii sen kendi Ahmet'i şeylerini bildir hocam. anlat. Evet. Yani evet. Avrupa'da kullanacak. Çünkü Ahmet şu anda gerçekten Galatasaray'ın çok iyi bir ihtiyacı olan bir transferdi. İyi oldu. Golü de atması kendine geldi. Yani golü bulunca ne kadar sevindi arkadaşları falan maçtan sonra falan. Bunlar önemli şeyler. Bakacağız da gelecek transfere göre değişir işte hocam bunlar ya. İhtiyaca Şimdi göre. Çünkü yarın Yunus'un ne ol? Hı. evet yarın sabahlıyoruz Yunus'un arkadaşlar. Yunus Buradayız. Sabahlayacağız. Haberiniz olsun. Yani yarınki yayınımız sabahlama yayını olacak yani. Son ana kadar transferleri kovalayacağız burada an ve an. Saniye her saniyesine bakacağız. Transfer saati bittikten sonra da gelişmeleri, detayları yine kendi aramızda burada konuşacağız. Yarın ki yayını kaçırmamak için bildirimlerinizi de açık bırakın arkadaşlar. Evet hocam. evet, iyi olur. İşte transferler gelecek gidecek. Şu anda Yunus'un mesela Nelson'u sormuştun hocam, antrenmanlarda nasıldı diye, morali falan diye, hatırlıyorsun değil mi? Evet hocam. Nelson Hocam evet sözleşme sorayım yeniledi, şöyle gitti. sorayım. Ben sorayım Çok hocam şöyle. evet. Dün akşam olayı anlatayım da dün akşam yayında Kamuran hocamla beraberken Kamuran hocamın şöyle bir iddiası oldu. Nelson'un son günlerde antrenmana çıkmadığı ve teknik heyete, kulübe karşı bir tepkisinin olduğu yönünde bir iddiası oldu Kamuran hocamın. Tabii biz o iddiayı o saatte sen bizi izliyorsundur diye sana seslendim ama çünkü sen Florya'daydın, Florya'dasın sürekli, oralardasın. Durum ne? Her şey senin kontrolünde. Görebiliyorsun birebir. Sordum sana ama seni herhalde o saatte izlemiyordun bizi. Şimdi Hocam soruyorum hocam. izledim, başını izledim falan. Sonra uyudum yani. Çok yorgundum. Biraz da Tamam hocam. üşüttüm, rahatsızım biraz. Tamam. Geçmiş olsun Statlarda, hocam. Geçmiş olsun antrenmanlarda hocam. çok üşütüyoruz. Ge- Çok soğuk. Sağ evet. olasın Mutlucuğum. Bugün de İstanbul Evet. felaket soğudu. Zaten yarın yani kar tipi bekleniyor İstanbul'da. Hayırlısı bakalım. Hocam Hocam bileti Nelson, aldım. evet, Bileti aldım. tamam. E, Hayırlı olsun. geliyorum. E, yani geliyorum. Maçları izleyeceğiz. Gel hocam, Feyenoord başımız üstüne yeriniz var. Fenerbahçe Mutlu maçı. hocam. Mutlu Evet. hocam, sen niye gelmiyorsun? Hayırdır? Geleceğiz. Kısmet olursa bugün Heh, Kaan'la görüştük de bilet konusunu baba dedi önce bir maç biletini ayarlayalım ondan sonra Orhan uçak bileti hocam çok kolay sağ ol. dedi. Teşekkürler. Öyle bir durum söz konusu. Bir bakacağız duruma göre. Gelmeye çalışacağız yani. Bir aksilik olmazsa. İnşallah o tarihlerde de havalar yine güzel olur. Biraz daha ufuk zaman geçsin. Hepsini anlatacağız. Evet. Hepsine Evet. gireceğiz. Evet. Evet hocam. şimdi Adnan hocam söz Barış hocam. sende. Heh, Nelson meselesi nedir tamam. hocam? Anlat buyur hocam. Hocam ben davranış bilimleri, benim okulun birisi de davranış bilimleri mezunuyum ben. Evet hocam. Yani işletmenin haricinde davranış bilimlerde, yani bir insanın davranışını, yüz şekli, yürüyüşünden yani o insanın ne olduğunu anlatayım ben size. Zarrafsın yani. Nelson İnsan gerçek zarrafısın ha. olmuşuz zaten Evet. öyle. Piyasadan da Tamam. olmuşuz zaten, hep sokaktayız. Şimdi Evet. hocam Nelson gerçekten hiç öyle bir şey yok. Nelson çalışkan, gülüyor, antrenman.
Maçlarda da bak yedek kulübesinde ısınırken falan hocası çağırıyor, geri git diyor, geliyor. Hiç yani problemi. Yüzünde bile yani böyle asıklık yok. Hocam yani hiç mi sinirlenmesin? Normal bir şey adam tabii. Adam oynamak istiyor ama bu taşkınlık yapmıyor. Bir Zaha gibi falan böyle terbiyesizlik yapan bir futbolcu değil. Zaten o bölgelerin futbolcuları hocam Norveç'lerde, Danimarka'da zaten bu türlü şeyler olmaz. Gerçekten hepsi üsluplu, ahlaklı insanlar. Yani bazı bölge, bazı ülkelerin futbolcularında bu ukalalıklar falan oluyor. Ama Nelson'da ben hiç öyle bir tavır görmedim. Hiç öyle bir şekil bile belli etmedi. İşte en son antrenmanlarına da gittik. Gayet neşeli, gayet rahat bir oynuyordu. Hatta işte bak mutsuz olsa 2027'ye kadar sözleşmesinde yeniledi bak. Şu anda Galatasaray'la 2027'ye kadar yeni sözleşme yaptı, kiralık gitti hocam şu anda Nelson. Evet hocam. Batshuayi zaten antrenmanların şeyi hocam neşe kaynağı. Şakacı, oynar, gider. Yani gerçekten bu adam hiç kadroya almasan bile hiç sinirlenmez, etmez. Bazı futbolcular böyle hocam. Ama bazıları Zaha gibi futbolcular selam vermez. Takım arkadaşlar ayrı otururlar, ayrı masalarda oturur, ayrı yemek yer. Böyle futbolcular da gördük var. Ama ben Nelson'da hiç öyle bir şey hissetmedim. Her maçta da gidiyoruz bak izliyoruz. Hiç ben öyle bir şey hissetmedim. Gayet iyi çalışıyor o yedek şeyinde falan. Isınma hareketlerinde. Hocası gel diyor geliyor. Ben çok sevdiğim bir tip futbolcu yani. Gerçekten ahlakını çok seviyorum ben Nelson. Yani o konuda Evet, yani öyle bir herhangi bir şeyini o hissetmedim, görmem. Yok, yok. spekülasyonun doğru Yok olmadığını hocam. söylüyorsun hocam. Böyle bir şey yok diyorsun. Yok Bu hocam. aradan Yok özellikle hocam yok. Azerbaycan'a da selamlarımızı iletiyoruz kardeşlerimize. Sağ olsunlar. Oradan çok yoğun bir şekilde de izleniyoruz. Özellikle arkadaşlar birazdan etikete bakacağım. Etiketlerle ilgili bakalım yani bir şeyler gelmiş mi? Geldiyse yayına alacağım hepsini. Bir bakıyorum. Herhangi bir şey yok şu an. Tamam neyse gelirse bakacağız yani alacağız. Arkadaşlar şimdi sevkler var. Yani PFDK'nın disiplin sevkleri var. Disiplin sevkinde şöyle yapacağım. Ekrana getiriyorum. Ah, bir saniye. Evet. Şöyle büyütelim biraz. Yazıyı da. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi diyor ki ben okuyorum. Galatasaray kulübünün işte 2-3 tarihinde oynanan Antep Futbol Kulübü Galatasaray Trend Yol Süper Lig Şamil 2. sezonu müsabakasındaki saha olayları nedeniyle. Hocam ne saha olayı? Saha olayı gördük mü? Not alalım. Ben söyleyeyim siz. Yani ben bir şey görmedim. Siz notunuzu alın hocam. Nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle futbol disiplin talimatının 49. maddesi uyarınca 2-2 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından başka müsabakaya ilişkin olarak yapılan paylaşımda hocam bu iş Mutlu hocam senin ilgi alanın bunları senden yorumlamanı istiyorum. Yapılan paylaşımda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle futbol disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in 2-2 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan başka müsabakaya ilişkin futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle futbolun disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine Galatasaray kulübü futbolcusu Abdülkerim Bardakçı'nın Allah Allah. Abdülkerim Bardakçı'nın aynı müsabakadaki bilinçli kart görmesi nedeniyle futbol disiplin talimatının 37. maddesi uyarınca 4-2-2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine bilinçli kart görmesi nedeniyle
Şimdi bunları tartışacağız. Arkadaşlar sizin yorumlarınızı bekliyorum bu konuyla ilgili. Galatasaray Kulübü idarecisi İbrahim Hatipoğlu'nun 2-2-2025 tarihinde medyada yapmış olduğu açıklamalarda yer alan başka müsabakaya ilişkin futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle futbol disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Ben buradan bir de Fenerbahçe cephesine bakacağım. Var mı bir şey? Burada da bir tane Fenerbahçe cephesinden bir olay var. Fenerbahçe Kulübü'nün 2-2 tarihinde oynanan Fenerbahçe Rize Trendyol Süper Lig Şamil ikinci bilmem ne sezonu müsabakasında ki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar vermiştir. Evet Mutlu Hocam, bu konu senin ilgi alanın, senin Evet. yorumun ne olur? Bu arada ben de arkadaşların mesajlarını yayına getireceğim. Transfer olayına gireceğiz arkadaşlar biraz sonra. Transferlerin hepsini konuşacağız. Şöyle bir cila yapalım yayına. Daha sonra Evet. yine buradayız. Transfere giriyoruz. Şimdi Barış Hocam, bu PFDK sevk olayları herhalde bu son günlerdeki meydana gelen tartışmaların bardağa taşıran son damlası denir ya. Bardağa taşıran artık son damlası oldu yani. Ya arkadaş, yani ben anlamıyorum. Yani hangi akla hizmetle bu kararlar alınıyor? Neye göre alınıyor? Ne amaçla yapılıyor? Yani akıl alacak gibi değil ya. Bugün mecliste bu konu görüşüldü. Meclis Rizespor tarafından Rize milletvekili, avukat milletvekili yapılan haksızlıkları, yapılan yanlışları tek tek anlattı. Yani orada yapılan bir sürü usulsüzlükler var. Bir sürü yanlışlar var. Tutmuşlar cezayı Galatasaray'a veriyorlar yani. Böyle bir saçma sapan şey olur mu ya? Ben anlamıyorum yani. Artık Futbolun itibarını zedelemeye yönelik ne var orada ya? hocam Galatasaray deplasmanında merdivenle Galatasaray ne işi var ya? Ya Yani tabii Antep'in Galatasaray kendi sorumluluğunda. deplasmanda zaten. Antep'in sorumluluğunda. Yani Ya, TFF ne yapmaya bunlar çalışıyor? Yani PFDK ne yapmaya çalışıyor? MHK ne yapmaya çalışıyor ya? ne Acun yapmaya Ilıcalı çalışıyor hocam biliyor açıklama yap. musun? Mutlu hocam. Evet hocam. Mutlu hocam virgül koy ne Evet. yapmaya? Galatasaray Fenerbahçe maçını tarafsız sahaya alıp seyircisiz ya da ceza verip 3-4 futbolcusuna ceza vermenin plan peşinde federasyon. Yani Galatasaray Fenerbahçe maçını eksik çıkarmanın derdinde. Yani onun araştırması oradan buradan bir şey bulur mu derdinde. Ama bulamaz. Bu Evet. Abdülkerim'e de oradan bir şey çıkmaz zaten. Evet. Yani anlaşılır gibi değil ya. Çıldırmamak içten bile değil ya. Yani Şaka gibi. ben anlayamıyorum yani. Gerçekten diyorum yani şu an şu şeye bakıyorum. Yani yani bu verilen yani verilecek şeyin akıl dimağı tutulması olması lazım ya. Acun Ilıcalı açıklama yapıyor. Diyor ki işte başkanımızın işte talimatlar demeyeyim de tavsiyeleriyle işte futbola çeki düzen veriyoruz. Federasyon kanalıyla falan bilmem şöyledir böyledir falan diye açıklama yapıyor. Ya kardeşim yani hayırdır ya federasyon Fenerbahçe'nin yetkisinde mi? Onların yani dedikleriyle mi hareket ediyor? Onlar mı yönetiyor federasyonu? Ben anlamıyorum ya. Yani yabancı var hakem dediniz geldi. Şimdi yok bilmem orta hakemler de tamamen yabancı hakem olacak bilmem ne olacak falan. O zaman Türk insanına hiç güvenmeyin. Çekin gidin dışarıda Hull City'yi yönetin ya. Mutlu hocam, Çıldırmamak içten bile değil ya. Mutlu hocam katkı olarak söyleyeyim sana. Evet hocam. Fenerbahçe Rizespor maçındaydım biliyorsunuz Barış hocam. Evet. Evet hocam. Evet. Tribünlerin hakeme ettiği küfürler nerede? Ben oradayım. Evet. Federasyona, hakeme bastılar küfürleri. Bu sahadan çıkış yok diye tehdit ediyordu tribünleri, hakemleri. Gerçekten diyorum. Hani nerede? Hani nerede bu maddelerde nerede var onlar? Hani asıl Evet.
sevk olayı onlar olması lazım. Abdülkerim sarı kart görmüş. Hakem göstermiş, Abdülkerim görmemiş ki. Hakem gösteriyor. Neticede federasyonun eleman olan hakem gösteriyor bu sarı kartı. Abdülkerim git bana sarı kart ver demiyor ki. Bir maçta Ya kaç tane hocam sarı kart dünkü oluyor? maçta Barış Alper ayağa kaydı. Ayağa kaydı. Rakibine Evet. Evet. temas etti. Ayağa kaydı ve rakibine temas etti. Yani bilinçli hiçbir hareket yok. Hakem ona sarı kart gösterdi. Peki sen bu sarı kartı neden bunu neden konuşmuyorsunuz? Yani ya ben bir şey söyleyeyim mi? Bu hakemlerin yani her hafta sonu çıkıp TFF MHK başkanının çıkıp şöyle bir yarım saatte olsa bir basın toplantısı yapması lazım. Sorulara cevap vermesi lazım. Ya kardeşim adam orada ayağa kayıyor. İstemsiz temas oluyor. Sen kalkıyorsun sarı kart gösteriyorsun. Yani bunun futbol literatüründe nasıl bir açılımı var? Nasıl bir anlamı var? Ben anlayamıyorum abi. Biz ne izliyoruz ya? Biz ne izliyoruz abi? Hocam Yani kırmızı kartlı ben pozisyonlar var. Avrupa'nın Direkt ayağa basılanlar. Evet. hocam aynen öyle. Ben Torreira kart diyorlar. Amrabat'ın en son oynadığı maçı hepimiz biliyoruz. Yalandan verilen penaltıyı hepimiz gördük. Ben Avrupa'nın birçok yerinde maç izliyorum. Hiç böyle şeyler görmüyorum ya. Canlı birebir maçlar izliyorum. Hiç böyle şeyler görmüyorum ya. Barış Hocam Hocam zamanında Ya Amrabat nasıl bir şey Fenerbahçe'den ya? özür diliyorum. Zamanında Fenerbahçe'den Vedat Muriç de aynı durum bilinçli olarak kendisi sarı kart gördü. Hiçbir ceza almadı. yok, İnanılır gibi şeyde değil yok, ya. maddelerde yok diye geri döndürdü. Ceza olmaz ona hocam. Böyle saçma sapan şey mi olur ya? Vallahi sinirimden elim Ya ayağım tutuldu ya. Böyle ne konuşacağımı Ya söyleyemez hocam oldum yani. biz bunlara sinirlenmememiz lazım. Federasyon zaten bu. Federasyon yok ki. Federasyon bir şey olmuş, kukla olmuş Fenerbahçe'nin. Ali Koç'un kuklası olmuş. Bak Aynen Ali Koç Uğur abi farkındaysan ya. artık Bu ne ya? artık Ali Koç hiç konuşmuyor farkındaysanız. Çekildi. Tabii Mourinho ile Acun Ilıcalı şeyi var. attı tetikçi. Evet. Evet, maşası var. Aynen Maşa işte öyle. tetikçi. Yani bizim Türkçe'de tetikçi. Onu ikisi Ya konuşuyor, Adnan hocam, ayarlıyorlar. Adnan hocam sana soruyorum. Sen maçlarda yani kadraja girmeyen açıları rahat görüyorsun. Şimdi kamera Evet. kadrajda akan oyunda oyunu Tabii. gösteriyor. Şimdi yayıncı Evet. kuruluşta çok fazla Fenerbahçeli yönetmeninden osuna busuna kadar rejisine kadar Fenerbahçeli tutanlar olduğu için birçok şeyi de atlıyorlar, göstermiyorlar. Şimdi sen orada maçları çıplak gözle daha geniş açıda görüyorsun. Hocam en son Fenerbahçe maçında neler oldu anlat ya. Anlat hocam ya. Hocam Hocam ben Fenerbahçe maçında beynim döndü zaten. Sana anlattım ben. Benim Evet. başım döndü, kafam döndü. İnan kalp krizi geçirecektim böyle bir şey olmaz diye. Bak yemin ediyorum ben şimdiye kadar hiçbir maçta böyle rahatsız olmadım. Yani e, hocam o maçta hakem Rize'nin 2-0 öne geçmesine şaşırdı. Bak yemin ediyorum hiç öyle bir şey beklemiyorlar. Evet. Hatta Rize 3. 4.'ü de kaçırdı bak. İlk yarı en az 3-0 da bitebilirdi. 3-0'la bitirdi. Orada işte kırmızı kart, penaltı deyince Amrabat'ı da oyundan aldı. Hakem Mourinho zaten Amrabat'ı kurtardı orada. Amrabat zaten oyundan falan atılacağını anladı hoca. Tabii Hocam tabii çok onun baskı için çok maçtan aldı. tabii atılırdı da zaten. Ama çok baskı kuruldu hakeme. Ben mesela şimdi tamam top oynanıyor gösteriyor ama sağ kenarında yan hakemin, dördüncü hakemin etrafında tüm Fenerli yardımcı hocalar, teknik futbolcu hepsi çember almışlar. Hepsi. Baskı. Yani bu maçı alacağız diyorlar. Bunun başka yolu yok. Yani adamlar hiç hak, hukuk diye bir şey yok abici. Yani öyle bir ortam vardı. İnan yani Rizeliler de dedi ya biz bu maçı verek de kurtulak buradan yani böyle korktu millet yani. Ne oldu hani o sahada hiçbir olay olmamış mı güya? Hani burada sevklerde ne var hani? Hakeme
Kulaklarımla duyuyorum ben orada hakeme ana avrat dümdüz çekiyorlar federasyona. Bu sahadan Peki ben çıkış yok. peki ben buradan bir de şunu soruyorum. Yani bilmediğimden de soruyorum. Hadi bilmediğimden de soruyorum. Ya arkadaş bu köpek gibi, affedersiniz, köpek gibi havlayan bir şahıs var ya. Yani Evet. isim vermiyorum. Evet, herkesçe Ya bu malum. adam, herkesçe de malum. Bu adam maçtan sonra ya misafir takımın oyuncularına durduk yere, ortada bir şey yokken, ya ne havlıyorsun kardeşim? Ve bunu hiçbir gözlemci, hiçbir ne denir Mutlu Hocam, güvenlik gözlemcileri hiç mi görmediniz arkadaşlar? Hiçbir tutanak tutmuyorsunuz. Bu adama niye ceza yok? Bu adam bilinçli olarak her maçta saha kenarında önüne gelene saldırar, önüne gelene küfür eden bir adamı hiçbir gözlemciler, hiçbir hakem heyetinden, bilmem federasyondan, bilmem nereden hiç kimse görmüyor mu arkadaş? Bu adama ceza verecek delikanlı, yiğit bir adam yok mu ya bu memlekette? Barış Hocam az önce ne dedik? Bu Danimarkalı, Norveçli işte Nelson'dan falan bahsettik. Efendi, beyefendi. Bak efendi efendi diyoruz değil mi? Beyefendi beyefendi. Bu futbolcuların hiçbir hakemle konuştuğunu ben duymadım. Ama bu dediğin insanın o insan değil de zaten bence lisansını silmeleri Ayıp lazım ya. artık. Türkiye'de futbolculuğunu bitirmeleri lazım. Çünkü o futbolcu değil. Hocam ya tetikçi fedai olmuş yani. Fedai ya. Onun için tutuyorlar zaten orada. Aslında kadroya falan Tabii girmiyor. tabii. Orada Tabii fedai tabii. olarak tabii fedai olarak tutuyorlar orada. Koruma gibi. Yani her şeye bakıyorsun her şeyde en önde o. O orada. Yani Sürekli Mourinho'dan provokatör, önce o sürekli koşuyor. bilmem ne. Aynen Ya öyle. arkadaş Aynen öyle. bu böyle olur mu ya? Hiçbir kimse görmüyor bu adamı Olmaz. yani. Hiç ceza Görüyor verecek bir hocam. adam yok mu buna ya? Ya zamanında Barış Biz görüyor. Hocam, zamanında özür diliyorum Adnan Hocam. Zamanında Yok. Galatasaraylı futbolcuların, teknik heyetin ağız dudak okumalarını yapıyorlardı. Dudak okumalarını yapıyorlardı ceza vermek için. Sağ kenarında Adnan Hocam söylüyor. Yan hakemin, dördüncü hakemin etrafını sarmışlar. Ya şeyde Evet. yani sağ kenarında kaç kişi ayakta olabilir ya? Kaç kişi yani müdahale edebilir yani bir maça, yani hakeme bu kadar müdahale nasıl olabilir ya? Hiç mi orada Evet. yani e, federasyon demiyorum artık, federasyon diyorum ya. Federasyon. Hiç mi adam yok ki oralarda kardeşim ya? Gözlemciler bilmem raporlarında falan niye belirtmiyorlar bunları? Ceza alınması gereken asıl konu orada. Bir tane teknik direktör ayakta olur. Benim bildiğim. O da altı pas çizgisi gibi çizginin içerisinde olur. Onun haricinde Olmaz. Adamlar nasıl baskı kurdu görüyor musun hocam? ya böyle bir saçma sapan şey olur mu ya? Nerede ceza, İnanılır hani gibi değil PPDK ya. neredesiniz kardeşim? Niye bunları görmüyorsunuz, görmezden geliyorsunuz? Yani Bizim o bizim stattaki bizim bizim bençe bak, bizim sağ kenarına bak. Okan Hoca'dan başka kimse ayakta değil. böyle Bir saçma rakibi sapan şey yani olmaz ya. ağzıma bile almak istemiyorum. Adamların şeyine bak. Herkes ayakta kardeşim. Ya adamların bir kaleci antrenörü var. Adam şu anda 4-5 sarı kartlı ya. 4 sarı kartım var. 5 sarı kartım var ne ya? Hala yedek Ha, kulübesinde, hala saha Hala yedek içerisinde. kulübesinde oturuyor bu adam ya. Ya inanılır gibi evet. değil ya. Nasıl bir Asıl ceza verilmesi gerekenler ceza almıyor. Olayla alakası olmayan deplasman takımına ceza vermeye çalışıyorlar. Neymiş efendim? Merdiven boşlukları dolu. Ya hayret bir arkadaş, şey ya. çok komik duruma düşüyorsunuz ya. Çok yani PFDK, Ya aklınızı başınıza alın ya. Çok komiksiniz ya. Galat 10 yaşındaki çocuk Galatasaray'la ne dahi, futbolu alakası yeni var onun öğrenen ya çocuk dahi deplasmanda? bu yapılan iş ve işlemlere yani kızıyor, tepki veriyor artık yani. Normal değil ya. Normal değil yani. Maalesef anormallikler devam ediyor. Maalesef Galatasaray üzerine büyük Ya oyunlar devam ediyor. Ama evet. ama size şunu söyleyeyim hocam. Galatasaray bunların altından kalkar futboluyla alacağı puanlarla İnşallah. bunlara
çat 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 çakacak yani. Siz hiç merak Yani etmeyin. montaj videolara ceza veriyorlardı ya Galatasaray'da. Ya görmüyor musunuz kardeşim bu kadar insanı saha içerisindeki insanları? Şimdi bak biraz sonra ekrana getirdim. Mourinho'nun nerede şu mesaj? Şu Mourinho'nun yaptığı paylaşım. Peki sosyal medyadaki yaptığı paylaşım çok kibar şu paylaşım. Kibar olduğu için mi Hı bu hı. adam ceza almıyor? Neden sevk edilmedi? Çok kibar veya işte ne bileyim ona akıl verdiler. Sen işte Türk futbolundan bahsetme. Ya kardeşim sen kimi kandırıyorsun ya? Sen kimi manipüle ediyorsun? Kimi yönlendirmeye çalışıyorsun? Niye peki buna kalkıp da bir tane ceza gelmiyor? Niye ceza gelmedi buna? Valla Icardi de Ve ona cevabını verdi. hocam o ayrı mesele. Tamam. Ben şu Evet. anda bu PFDK'nın Hocam vermiyorlar. sevklerine yükseldim. Hocam Böyle şu saçma anda sapan bir şey olabilir mi ya? şu anda şu anda federasyon Ali Koç yönetseydi bu kadar faydası olmazdı. Hocam Bak hani Hacı Osmanoğlu başkanlara bu heh, hocam bu Türkiye Futbol Federasyonu yönetime gelmeden önce vaatlerinden bir tanesi başkanlara, futbol kulübü başkanlarının hiçbirisine ceza vermeyeceğiz vaadi yok muydu? e, Ne Dursun oldu da Başkan'a sen verdi. ne oldu da sen şimdi bugün Dursun Başkan'a ceza veriyorsun yine. Sevk ediyorsun yani daha doğrusu. Anlıyorsunuz beni. Göztepe maçında taraftar tribününe ceza verdiler. Ya kardeşim bu ne perhiz ne lahana turşusu ya. Ya Türk futbolunu Vallahi ayaklar maalesef altına alıyorsunuz. Ayaklar altına alıyorsunuz, rezil ediyorsunuz. Rezil kepaze ediyorsunuz. Türk futbolunu sadece şu anda Mourinho'nun dediği gibi değil. Türk futbolunu kimse izlemez değil. Türk futbolunu Avrupa'da birçok insan kafelerde, nargile mekanlarında, publarda oturup maçlarını izliyor. Bir tane 5 kişilik arkadaş grubu, bir tane Türk varsa içlerinde oturup maç açılıp izleniyor. vallahi Barış Hocam Senin amacın ne? Mourinho önce dönüp kendisine baksın. Fenerbahçe'ye verdiği zarar maddi manevi bak. Bu kadar transferler yaptırdı. Bak gönderdi çoğunu. Yani kendi aldırdı, kendi gönderiyor. Şimdi yine aldı. Ben sana söyleyeceğim birkaç yine fos çıkacak. Bak söyleyeyim. Ben o gün de söyledim Hocam sana. bak Heh, Mourinho'nun amacı ne biliyor musunuz? Mourinho'nun amacı para kazanmak, Fenerbahçe'de ticaret. ya o ayrı bir şey. Fenerbahçe'de sportif anlamda başarısız olduğu zaman bu tarz paylaşımlarla şimdiden kendine zemin hazırlayarak yarın bir gün şunu diyecek. Türkiye'de futbol sahada oynanan bir oyun değil. Türkiye'de futbol bir yapının Diyor olduğu zaten onu dedi Galatasaray hocam üzerine dedi. Onu diyor. hocam tamam onu Türkiye'de Ha. kullan. Şimdi dışarıda da bunu kullanmaya yani şu an zemin hazırlıyor kendisine. Peki buradan şunu da soruyorum. Ey Mourinho sana da soruyorum. Sen bu attığın tweetler bu hiç her takımda böyleydin sen. Sen her gittiğin takımda bu tarz işin kötüye gitti mi tweet atıyordun sen. Şu pozisyonda şu anki ekranda olan şu pozisyonda akan oyunda biraz aklı olan bir adam geçtiğinde olayı maça bir bakayım o pozisyonu akan oyunda izleyeyim dese sana nasıl bir cevap yazar biliyor yani oraya nasıl bir cevap yazar? Sen hiç bunu düşünmüyor musun? Senin attığın paylaşımın altında sana insanlar gülüyor be. Bir o kadar bir o kadar da gülen insan var senin yaptığın bu paylaşımlara. Bir o kadar da senin yaptığın paylaşımlara gülenler var. Bak hocam sana şunu söyleyeyim size. Eğer federasyonun iteklemesi olmasaydı Fenerbahçe'yi Galatasaray şu anda en az 20 puan önde olacaktı. 20 puan fark atardı. Ya İnan Adnan hocam, Fenerbahçe futbol evet, falan oynamıyor. Arkadaşlar transfere gireceğiz. Evet. Acele etmeyin arkadaşlar buradayız ya. Adnan Acelemiz hocam, yani Futbol bizim ya yok şu an acelemiz. şu an evet. Süper Konuşacağız Lig'de transferleri ya. Süper Lig'de kırmızı Şu an kart transfer görmeyen sezonu bir tek bitmiş Fenerbahçe var farz ya. edin yani konuşuyoruz. Yani şey yapacağız transfer haberlerini vereceğim. Sıcak gelişmeler oldu zaten son 24 saatte. Hepsini konuşacağız. Transfer söylentileri, dedikoduları, yalanları,
gerçekleri hepsini burada detaylıca konuşacağız. Ama şu meseleleri Ben size bir şey diyeyim mi? yapalım yani. Bunları es geçemeyiz Ben arkadaşlar. Bunları es ben size şunu geçemeyiz. söyleyeyim. Rize 2-0 öne geçti hocam. Yanımdaki arkadaşlara ne dedim biliyor musun? Fenerbahçe Rize'nin her attığının bir fazlasını atar dedim. Atacak. Attıracaklar çünkü. O Tabii ortam tabii var. canım. Bak futbol Evet. olarak yok bak. Futbol olarak yok. O baskı, o aşağıdaki hareketler, sağ kenarındaki seyircilerin küfürleri, şeyleri. İnan ben dedim Rize 2 attı Fener 3'ü bulur. 3 atar. Rize 3 atsın Fener 4 atar. Yanımdaki arkadaşlara dedim 2-0 gel. Çünkü e, Fener o maçı bıraktırmazlar Fener'e. Yani e, o maçı mağlup bıraktırmazlar. Mümkün değil. Ya Öyle bir dolaylı yönden ortam işte yapmışlar hocam. farklı, evet, Tabii, hakemi tabii, gördük tabii. işte. Adamın Adam, ayakkabısı yırtıldı adam ya. Ya böyle bir şey çatır yok çatır ya. adam penaltıyı veriyor. Çatır çatır kırmızı kartı gösteriyor. Yani Asıl Fenerbahçeliler de kırmızı kart inanamadı görmesi zaten. gereken Amrabat vardı orada. Evet, göstermedi. Arkadaşlar Gösteremez hocam. beğeni alalım. Gösteremez de. Beğeniler çok Mümkün az değil. ya. Beni söyletiyorsunuz Göster. beğeni meselesinde. Ha. Beğeni atın, bir beğeni atın. Geldiniz tak bir beğeni atın. Beğenmeyenler de çıkıyor. Biliyorum, görüyorum onu. Olabilir. Saygı duyuyoruz herkesin görüşüne. Ama beğenilerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Ki ben iddia oynayan ne burada bir şey var galiba. Ne demiş? Size yemin ederim şunu bir getireyim bakalım. Şunu da alıyorum. Tamam. Bu burada devam. Size yemin ederim Rize önde olduğunu görünce hemen Fenerbahçe kazanır diye iddia oynadım. Garanti gelir Aynı abi. görüşteyiz. Ağzına Evet, devam etmiş aynı. ki ben iddia oynayamıyorum. Aynen öyle. Yani Doğru. belliydi zaten yani. Belliydi olacağı. Ya Evet. ama yani ya gerçekten artık alenen göz göre göre yani. Ya Rize'den aldılar maçı. Rize'den aldılar. Al arkadaş sen bu maçı oyna dediler yani. Bugün Hocam şu biraz da bu var. meselelere Bunu de mesela değiniyorum. Adnan hocam statlarda, oralarda, şeyde, Florya'da falan bu konuyla konuşmak istedim. Kamuran hocamla evet biz taktik, teknik, transfer olayı yapıyoruz ama Mutlu hocam ve Adnan hocamla da bu tarz konuları konuşuyoruz. Bunları da değinmemiz genel gerekiyor. Bugün konular. burada Evet. Genel evet genel saha. konularımız, Evet. evet genel konularımız saha içi, saha dışı bunların hepsi var bizde arkadaşlar. Transferlere biraz sona bırakıyorum. Bunları bir cilalayalım. Şu an yayında bir cilalayalım bunları yani. O yüzden. Evet. Barış hocam şu an Türkiye Ligi'nde kırmızı kart görmeyen tek takım Fenerbahçe. Yani akıllara zarar ya. Şöyle düşünüyorsun, saha içi olayları, yani maç içerisindeki olaylar falan, yani böyle bir saçma sapan şey olur mu ya? Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar skor olarak geriye düştüğünde birbirinin üzerine idrarını atan arkadaşlar ya. Bunlar yani arkadaşlar derken yani insanlar yani. Ne bekleyeceksin abi? Değil onlar ya. Ya işte yani Aticim çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Rabbim 1000 katını versin inşallah. Mosporinho ya da Survivor'cı, sahtekar, pasaportçu Acun'a da ve Yalı Bebesi Loşer Başkan'la da derbide göndereceğiz renktaşlar. Rahat olun. İyi yayınlar demiş. İnşallah. 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 Gereken yapılacak. Gereken her şey yapılacak. Arkadaşlar sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Rabbim kesenize 1000 katını versin inşallah. Şimdi ben şöyle hocam size de sorayım. Kamuran hocamla konuşuyoruz ama şöyle bir giriş yapayım. Artık yavaş yavaş transfer konularına doğru ilerleyeyim ben. Yayını o şekilde biraz yönlendirmeye başlayayım. Şimdi 1-3-4-1-2 sistemini sahaya yansıtacağız gibi görünüyor. Okan Hoca'nın kafasındaki sistem, gelen transferler, konuşulan transferler, gelecek olanlar, olamayanları zaten bunları gidenler falan derken bunları konuşuyoruz sürekli. Sistem olarak 1-3-4-1-2 şeklinde devam edeceğiz. Hocam bu sistemde Adnan Hocam
Şu anda sana Evet. göre takımın kemik yapısı tamam mı? Eksikleri var mı? Eksikler varsa Değil, sana tamam değil. göre tamam. Tamam değil Eksikler varsa sana göre nerelere takviye yapılması lazım? Bu konuda görüşünü belirtir misin lütfen? Senden sonra Mutlu Hocam lütfen sen de bu konuda görüşünü belirtirsen Evet. sevinirim. Benim birkaç bu konuyla ilgili de bir yorumum olacak. İnce bir yorumum olacak. Onu da biraz sonra söyleyeceğim sizden sonra. Buyurun hocam. Şimdi hocam aslında Okan Hoca'nın oynatmak istediği, sevdiği şey 3-5-2 aslında. Evet. Ama Galatasaray yaz sezonunda öyle transferler yaptı ki 3-5-2 sistemine uymayan futbolcular aldı. Yelert gibi, Aynen öyle. Şalay gibi, yani bunlar 3-5-2 sisteminin futbolcuları değil. Kaan Ayhan, işte devşirme oyuncular, Berkant, o değil. Bu şu andaki elindeki mevcut kadroya göre işte 3-4-1-2 dendi. Şu anda bunun da oynanması için bence sağ ve sol kanatlar çok surat ve teknik olması lazım hocam. Yani üç stoperin geride sağlam dururken sağ kanatlar gidip gelecek. Yani körük gibi. Orayı işleyecekler Hocam çok hocam. özür diliyorum. Son dakika. Son Evet. dakika. Çok özür diliyorum. Bir saniye. Hocam Galatasaray Empoli'ye Goglice için transfer teklifinde bulundu. İtalyan transfer döneminin kapanmasına rağmen Galatasaray ilgisini sürdürdü. Ancak Empoli bir yedek bulamaması nedeniyle isteksiz. Türk kulübü Victor Nelson'un ayrılmasının ardından savunmasını güçlendirme amacıyla bu hamleyi yaptı. Gürcü futbolcu, Gürcistanlı Di zaten, 20 Marzio yaşında, genç hocam, o. evet bir saniye hocam. Di Marzio 20 yaşındaki yetenekle ilgilenen çok sayıda kulübün olduğunu, ancak Galatasaray'ın onu transfer etmek konusunda özellikle istekli olduğunu bildirdi. Ancak Empoli oyuncu ayrılırsa yerine sadece serbest oyuncular alabilecekleri için transferi kesinleştirmekte tereddüt ediyor. Bununla birlikte Galatasaray İtalyan kulübünü ikna etmek için daha fazla girişimde bulunmayı düşünüyor. 20 yaşında arkadaşlar, son dakika net bilgi olarak bu geldi. Yani belki gün içerisinde duymuş olabilirsiniz ama biz burada bizim ajansımıza düşmeyen hiçbir haber kaynağını yayında söylemiyoruz. Detayları anlatmıyoruz. Şu an ajansa gelen bilgi bu şekilde, sizinle de paylaşmış oldum. Evet, buyur hocam. Evet, ben de miydi? Sendeyiz hocam. Evet. Evet. Ne konuşuyorduk? Nerede kalmıştık? Hocam 3-5-2 seviyor demiştin. Ha, tamam. 3-5-2 futbolcular zaten uygun değil, elindeki mevcut futbolcu. 3-4-1-2 için de hocam dediğim gibi sağ ve sol Arkadaşlar hem ismini açık, yazdım evet, chat'e. Oradan bakabilirsiniz. evet. Ondan dolayı hocam iyi bir stoper, Gürcü oyuncu e, arkadaşlar. Gürcü. Gürcistanlı zaten o. Bir de Evet. sağ bek alması lazım. Bu sağ bek derken sadece defans değil yani. Bu ileriye de gidecek yani. İleriyi de destekleyecek. Suratlı, Boye gibi yani. Ondan dolayı zaten Galatasaray kısa zamanda bir stoper açıklayacak. Sağ beki de alacak zaten. E, işte Yunus'un buradaki durumu belli değil. Yunus şu anda transfer yapmak istiyor. Yani büyük transfer, ama menajerde biraz menajer oyunu da var orada. Çünkü menajer oradan para kazanmak istiyor. E, Evet. o da sakatlandı. İşte bu sakatlık ayağına da artık düşünsün taşınsın. Galatasaray gibi bir kulübü zor bulur bir daha.
Yunus'u söyleyeyim. Formayı bir kaptırırsa Yunus Galatasaray'da bir daha hocam şeye giremez kadroya, bak söyleyeyim. O Ya düşüşe bir halbuki başladığı zaman hocam, halbuki akan oyundasın, evet, oynuyorsun, iyi gidiyorsun. tabii Yani tabii ya tabii. kardeşim, bu camianın camiaya senin yüz çevirme hakkın yok yani. Bu camiada senin hakkın da kalmaz, paran da kalmaz. Seni sen yapan bu camia. Yani bu kadar diretmenin, bu kadar üstelemenin, ya tamam belki profesyonel bir şey olabilir. Onu da anlamaya çalışıyorum ama hani bunu senin futboluna yansıtma. Sen futbolla devam et. Üstüne koya koya git. Sen üstüne koya koya git ki transferini sonra oturur konuşursun. Evet. Yani Evet bu Yunus'un evet. menajerin oyununa düşmemesi lazım. Burada aidiyet duygusu en fazla besleyecek adam Yunus'tur. Çünkü altyapıdan, ta minik takımdan bu yana, altyapıdan bu yana Galatasaray'ın da yetişmiş bir insan. Bence Yunus Galatasaray'da futbolu bırakmalı. Galatasaray ekmeğini verir onun, parasını verir. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz, hakkını verir. Galatasaray gerçekten öyle bir kulüp. Sen 200-300 bin lira için, bin euro için Galatasaray'ı değiştirme. Çünkü Galatasaray'da şu anda gerçekten bir yıldız oldu. 11'in aranılan futbolcusu, 11'de oynuyorsun. Sen şu anda gideceğin takımlarda ne olacağın belli değil. O gün Mutlu Hocam da dedi. Kerem Aktürkoğlu bak. Artık kadroya da yavaş yavaş girmez oldu. Çünkü Evet. bizim Türk futbolcuların bu şeyi var hocam. Bak Avrupa'ya gidenin hepsi geri dönüyor bir iki sene sonra. Hepsi geri dönüyor. Bu ne? Bizim Türk futbolcuların genlerinde var. Tembellik, çalışmama, iş ahlakı yok. Hele biraz oyna Bunlardan bakalım. Biraz kaynaklanıyor. yani Tabii faydan olsun. Daha yeni kendini ya, göstermeye başladın. Biraz da takıma ya faydan olsun. bismillah. Biraz oyna bakalım. Bir sezon Tabii, oyna, bir sezon tabii daha oyna bakalım yani. ya, bu sene girdin kadroya da bismillah bir şampiyonluk yaşa, bir şeyler ol. Önümüzdeki sene de oyna. Ondan sonra Galatasaray zaten senin hakkını verecek. Niye vermesin? Yani niye, Evet. neden vermesin yani? Galatasaray verir. Vermese bile sen Galatasaray'da parasız mı kalacaksın? Galatasaray 2,5 milyon euro önerdi zaten. Bence Yunus için çok iyi bir para. Gerçekten Yunus için çok iyi bir para. Kim ne derse desin. Çok iyi bir para. 3 milyon euro istiyorum. Galatasaray için, Galatasaray'da yetişen bir futbolcu 500 bin euro için takımını değişmemesi lazım. Ben bunu söylüyorum. Ya Adnan Sen Hocam, kriter ben koymayacaksın. Evet. yani Evet. Yunus'un kafasını karıştıran birilerim var diye de ben düşünüyorum. Menajerler Menajer mi hocam. Menajer para kazanmak veya istiyor. Menajer yani para dışarıdan kazanmak istiyor. herhangi bir futbolcular mı? Yani ben anlamıyorum. Yani kardeşim, önünde Evet. örneğim var. Kerem, işte adam tekrar takıma giremez oldu. Kadroya giremez oldu neredeyse. İlk 11 zaten o görmüyor artık ilk 11'i. Yani bir de Ya şu var, hocam yani işte takıma biraz faydan olsun ya. Tamam, kendini gösterdin, başarılı oldun ama bir sezonda oyna, bir takıma katkın olsun yani. hocam bizim Hemen yerli para peşinde koşma. futbolcularımızda bizim yerli futbolcularımızda bu var. Geriye dönüşü bir başladı mı toplayamıyorlar hocam. Bir zirveye geliyorlar, bir zirveyi görüyorlar orada. Oradan çabuk iniyorlar. Orada bir uzun süre kalmıyorlar. Kalamıyorlar. İşte bu havaya giriyorlar. Ayakları yere basmıyor hocam. Yürürken o dışarıdaki o böyle yürüyüşlerine baksan böyle havalara giriyorlar. Ama yabancı futbolculara baksan adam hiç mütevazi. Çünkü adam işini sahaya girdiği zaman işini bakıyor. Dışarıda öyle havasından işi yok adam. Bizim bu Türk futbolcularında var. Böyle kasım kasım kasılıyorlar. Bunlar olmaması lazım. Bizim en büyük şeyimiz bak. Avrupa'ya giden futbolcularımızda da bu var. Gidip havaya giriyorlar. Hava böyle hava peşindeler. Arkadaş siz oynayın. Bir oyununuzu oynayın ya. Siz şöyle bir kalıcı Evet. Bülent Korkmaz 14-15 sene 16 sene bu kulüpte hizmet etti. Bunlar Cüneyt Tanman. Bunlar insan değil mi kardeşim? Hocam size bak, Bunlar da size geri şunu geldi. söyleyeyim. Size şunu Evet. söyleyeyim. Türk yerli, biraz parlayan Türk yerli oyuncularda şu zihniyet var. Yani oyuncuda olmasa bile menajerinde yabancı oyunculara işte 4 milyon, yani adam mesela Batshuayi sağ kenarında oturuyordu. Oyuna girmiyordu. Bir Yunus kadar katkısı olmayan bir adama 4 milyon 5 milyon euro maaş veriyorsun. O zaman sen yani oynatıyorsan, katkı sağlıyorsa
yerli oyuncu diye sen Yunus'a da bu paraları ver mantığı var yani. Anlatabiliyor muyum? Ben niye Yok hocam. alıyorum diyor Yok. yani. Sistemde o yok. Neden yok? Bak şimdi sen yerli futbolcularla yabancı futbolcular arasında ağzına kuş da tutsan fiyat farkı olur. Çünkü bunun sebepleri de var. Artı bu şimdi sen Yunus kaç forma sattırır? Yunus izlemeye kaç seyirci gelir her maçta? Ama İşte Batshuayi izlemeye gelir. tamam. Icardi izlemeye Evet. gelir. Morata'yı Evet. izlemeye gelir. Ha, Okey. farklar bunlardır Tamam. hocam. Bunlar para Bu da kazandırıyor. aynen tamam. Bu da başka bir Ha, tabii. Doğru söylüyorsun. Batshuayi için Belçika'da Galatasaray maçlarını izlerler. Bak Batshuayi burada diye. Ama Yunus izlemez Belçikalı. Icardi Galatasaray'da değil, Galatasaray maçlarını Arjantin'de izlerler. İtalya'da izlerler. Dünyanın her yerinde izlerler. Fark olacak tabii hocam. Senin yerli futbolcun Türkiye'den başka kim tanıyor? O anlamda diyorum ben. Yoksa ben yerli futbolculara karşı değilim. Ben keşke tüm takım yerli olsa, tüm Süper Lig'de herkes Türk olsa ama dört dörtlük futbol oynasalar böylece. Çatır çatır futbol oynasalar. Ondan kaynaklanıyor yani. Aradaki fark olur. Normal yani. Hiç Evet kadroya giremez. şimdi Yelert'ten bile azalırsın. Ha. e, Şu anda Yelert mesela bizde, şunu Yelert'in şunu ülkesinde bizi izleyen bir sürü taraftar var. şimdi Evet. şöyle şimdi haberi de okuyayım. Bu yani 9 saat önce ajansa düştü bize. Haberini yaptık. Şimdi bu akşam bizim Türk medyasında da yeni çıkmaya başladı. Twitter'dan dediğim gibi arkadaşlar hani bunu sık kullanıyorum ama kusuruma bakmayın ne olur. Biraz da sizin yani an ve an takip edin. Özellikle transfer sezonunda şimdi gündüz haber geliyor. Kalkıp canlı yayın açacak halim yok yani. Oradan paylaşıyorum. Anlık takip edin diye. Şöyle Galatasaray Victor Nelson'un bıraktığı boşluğu doldurmak için Sparta Prag'dan Martin Vitik'i transfer etmekle ilgileniyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu olduğu ve oyuncunun Galatasaray'a katılmaya açık olduğu bildiriliyor. Şimdi bu da gündeme düştü. Tabii biz bunu 9 saat önce Twitter'da paylaşmıştık. İlgilenen olursa anlık oradan da takip edebilirsiniz an be an. Yani Hocam şimdi bu futbolcu da genç. Bu da iyi genç. buyur, 22 yaşında. buyur Adnan hocam değerlendir. 20, Evet. 22 yaşında 1.93 boyunda. Çok fizikli. Atletik bir Hocam işte üçlü futbolcu. oynayacaksak Evet. stoperde bir tane hava topuna hakim birisi olması Atletik lazım. sert olacak. Evet tabii. Evet. Biz Ee, diyoruz ya 1.90 üstünde bir stoperimiz olması lazım. evet. Mustera'nın önünde kafa toplarını alacak sürekli. Çünkü Mustera yan toplarda falan çok büyük eksikleri var. Bak çok gol yiyoruz o yan toplardan, kornerlerden gelen ya da yanlardan, ortalardan. Ee, O ortalara kafa vuracak e, uzun boylu ya. Mesela Sanchez de kafa çıkamıyor. Ama böyle 1.93'ten futbolcular onu muz gibi toplar o topları. Hele biraz da atletik, fizikçi, fiziği iyi olursa orada sıkıntı olmaz. Çabuk toplar orayı. Evet. Şimdi Mutlu hocam az önceki sorduğum soruyu 1-3-4-1-2 sistemiyle Evet. ilgili işte takımın şu anki yapısı mevcut yapısına uygun mu? Eğer uygun değilse sana göre transfer nerelere şart? Nasıl olması gerekiyor? Gibi yani şu anki mevcut kadro yapısıyla bu oyun gider mi? Sezon sonuna kadar. Önümüzde bir playoff maçı var. Bu playoff maçında bu tempo ve bu oyun sistemi iş yapar mı? Bizi yarı yolda bırakır mı? Bırakmaz mı? Bununla ilgili senin değerlendirmen ve yorumun ne olur hocam? Evet. Şimdi Barış Hocam, bu son oynanan maçlarda Galatasaray'ın deminden beri konuştuğumuz eksiklikleri net bir şekilde hissedilmeye başlandı. Yani maçları artık Galatasaray çok zorlanarak alıyor. Yani çok zorlanarak alıyor. Yani hem gol atmada sıkıntılar yaşanıyor. Yani gol yememe adına biraz mücadele var ama gol atmada da sıkıntı yaşanıyor. Yani maçlar zor geçiyor. Yani skorlar da kısır
Yani böyle 1-0, 1-1, 2-1 gibi böyle yani zoraki oynanan alınan maçlar yani. Adnan Hocam'ın dediğine kesinlikle katılıyorum. Yani baştan sona Galatasaray'ın eksikleri var. Takviye kesinlikle şart. Daha önceki yayınlarda da söyledik. Galatasaray'ın Bench'imiz çok zayıf. Yedek bence kulübemiz çok çok kötü. zayıf. Çok Evet. kötü. Yani çok zayıf. Yani oyuncu değişikliği yapıp da bench'ten girecek oyuncu yani diyemiyoruz ki ya tamam bu girdi maçı koparacak alacağız yani diyemiyoruz yani. Öyle bir yedeğimiz yok yani. Yani şimdi şey ismi geçiyor. Kazımcan ismi geçiyor. Tekrardan bunu da hatırlatalım izleyicilerimize. Kazımcan'ı tekrar defansa getirecekler herhalde veya böyle bir görüşmeler falan Abi, olmuş. Evet. Buyur hocam. Yani 3-4-1-2 sistemine tabii ne kadar uyar bu da onu da bilemiyoruz yani. Dışarıdaki yerel gibi böyle kişilere 8-10 milyon euro verene kadar kendi genç Metehan veya Peki. Kazımcan gibi oyuncuları oynatma mantıklı mı geliyor artık? Nasıl düşünüyorlar bilmiyorum yani. Peki ben buradan sol transferini yaptım. Sol kanat transferini yaptım. Açıklayayım mı? Son dakika. Evet. Derrick Kön. Werder Bremen'de şu an sezon sonuna kadar kiralık. Jakobs geldi, denedik, olmadı. Evet. Roma'da oynayan Angelino'yu denedik. Dörtlü savunma sistemi olarak olmadı. Elimizde oraya adam da bulamıyoruz şu anda sola. Doğru mu? Sol kanat, sol defans falan artık ne derseniz diyeyim. Bek yani. Tamam mı? Ben size buldum. Derrick Kön. Bu adamın ofans gücü de yüksek. Ofans anlayışı da yüksek. Defansta zaaflıklar gösteriyordu. Madem üçlüye döndün, 1-3-4-2 döndün. O zaman sezon sonu Derrick Kön'ü al getir, koy sola. Transfer yapma, devam et. Koşan oyuncu. Koşan oyuncu, atletik oyuncu. Hep diyoruz Tabii. ya koşan, atletik, işte Sprinter. bilmem bla 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 hep sayıyoruz ya. Evet. Evet. Buyurun Topla size driplik transfer. yapan oyuncu. Evet. Maliyetsiz size transferi yaptım. Derrick Kön'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Solda önümüzdeki sene üçlü 1-3-4-1-2 sistemiyle Okan Hoca Derrick Kön'le oynamalı mı? Yani Jakobs Evet. sakat. Tutturamıyoruz. En iyi oyuncu gittiler Derrick Kön'ü gönderdiler. Jakobs'u aldılar. Sakat, kronik, bir türlü tutmadı. Werder Bremen'de sezon sonuna kadar kiralık. Al gel Derrick Kön'ü. Koy sola. Atletik, koşan, önü açık, şans ver. Yani Aslında Barış hep Hocam, geçen Derrick Kön'den Adnan daha Hocam iyisini yapabilecek varsa özür diliyorum. Yani Bana geçen bilirsen. yayınımızda söyledik ya Onyekuru, Rodriguez bilmem işte şu bu gibi oyuncular diye bahsettik ya. Aslında Derrick Kön de onlardan bir tanesi. Yani gerçekten sprinter koşan yani fiziği de bence güçlü, fiziği de atletik. aynen öyle. Yani bu 3-5-2 sistemine de uyar diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum yani Ama şimdi ben şurada öyle bir şöyle problemi şöyle görüyorum. Şimdi siz sezon sonu dediniz. Şu anda Galatasaray'ın ligin bu sene lazım. Çünkü Avrupa'da evet, şu anda biz playoff'umuz var. Fenerbahçe'yle büyük şampiyonluk çekişiyoruz. Şu anda biz kadroyu seneyi düşünmüyoruz şu anda. Bu sene çok önemli. Gerçekten Galatasaray'ın 5 yıldızı çok önemli bu sene. Tamam onu dediği gibi Barış Hoca'nın dediği gibi onu sezon sonunda bakılır. Ama şu anda işte nasıl yapılacak? Bu seneyi nasıl atlatacağız? Bu Fenerbahçe'nin önünde biz nasıl bitireceğiz? Avrupa Kupası'nda nereye kadar gidebileceğiz? Amaç bu. Yoksa tamam Arkadaşlar önümüzdeki yaz TFF sezonu. olayını Evet, konuştuk. Şimdi transferlere giriyoruz, konuşuyoruz. Evet bu Adnan Hocam. evet. Barış Hocam ben şunu söyleyeceğim bir de yani eğer ki Okan Hoca 3-5-1-2 veya 3-5-2 hangisini artık uygun görürse veya 3-5-1-2 3-4-1-2 oynayacak büyük bir ihtimalle. Yani eğer bu sistemi uygulamaya çalışırsa takıma yani stoperlerden ziyade orta sahanın
çok güçlü olması lazım. Ben orta sahanın daha önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Orta saha hem defansa, yani ofansa olduğu kadar da defansa gidip gelecek, sürekli böyle koşu yapacak oyunculardan kurulu olması gerekir. Mücadeleci oyunculardan kurulu olması gerekir. Ya Eğer kardeşim, 3 Harun defansı iyi üçlü değil oynatacaksak demedim yani. ya. İyi değil diye bir ağzımdan laf çıktı mı? Adam sakat dedim ya. Sakat sakat. Yani beni iyi anlayın. Yani adam tutmadı diyorum. Sakat diyorum. Sık sakatlanıyor diyor. Evet. Cam adam gibi yani. Adam iyi Yoksa değil diye kumaşı bir kötü kelime çıktı futbolcu mı değil tabii. ağzımdan ya? Allah Allah. Ya bir de Yükselttirmeyin beni şöyle bir şey lütfen. var Barış Hocam. Bazı futbolcular İyi dinleyin yani ya. başka takımlarda iyi olabilir. Oradan başka bir takıma transfer olduğunda önceki oynadığı takımdaki performansını sergileyemeyebiliyor. Veya orada kötü sergilediği performansı başka bir takımda çok daha iyi sergileyerek başarılı olabiliyor. Yani bunda altında bir art niyet aramanın bir mantığı yok yani. Hayır, demek istediğim şey şimdi yani ya ben şimdi ortaya attım. Şimdi bu adam Galatasaray'ın oyuncusu şu anda. Galatasaray'ın oyuncusu. Kiralık Werder Bremen'de oynuyor. Şimdi sen ama sezon sonuna kadar. Ya Angelino'yu aldın tutmadı. Ya Angelino şu an Roma'da döktürüyor arkadaş. Evet, Döktürüyor. evet. Hangi sistemde döktürüyor? Üçlü savunmada döktürüyor. Kanat bek olarak yani ön kanat bek olarak döktürüyor. Bizim dörtlü savunmada dörtlüde hiçbir şey yapamadı adam yani. Jakobs da yapamaz. Ama Jakobs şöyle yapamaz. Sürekli sakatlık geçiriyor. Adam sürekli Kronik sakat. sakatlığı var sürekli. Kronik Sakat evet. olduğu için Kronik yapamıyor. sakatlığı. Neresine güveneceksin? Güvenemiyorsun işte. Ben de diyorum ki onu getirdin yok. Bunu getiriyorsun yok. Elinde hazır oyuncu. Olmaz mı diyorum. Yani Olur hocam niye bunu olmasın? Sezon he, sonu olur. Ha? Olur. Olur. oturup konuşup ya Okan Hoca dese Olur. ki ya kardeş sen böyle yani bu sistemde oynuyoruz seni deneyeceğim. Zaten Seni Barış hocam deneyeceğim. şöyle diyeyim. Şimdi Adam elinde atletik. ne kadar kiralık futbolcular varsa sezon sonu hepsi dönüyor zaten. Senin kampına geliyor hepsi. Kampa katılıyorlar. Orada hepsi gelecek. İşte orada kendini gösterenler ikinci kampa götürülecek. Kendini iş yapacak. Bunu Orada niye da söyledim elemeler. biliyor musun? Bizim tayfa şu anda izleyen tayfa Köln'ü hiç konuşmuyor. Atladı yani. Yani biz O de biraz futbolcumuz canım atladık bizim açıkçası. elimizin Biz de atladık. yok o. Ama benim bugün notumu aldım. Aklımda hemen dedim ki ya biz arkadaş bir anda dedim lan biz Allah Allah bizim Köln'ümüz var dedim ya. Hocam Bunu ona yayında şöyle edemiyor konuşayım. lafını. Bakalım ne diyor Sezon arkadaşlar. sezon sonu döneceği için takıma onlar şu anda kuruyor. Biz şu anda bu ligin ikinci yarısını ne Tamam. yaparız? Önemli olan Tamam. bu. Gerçekten şu anda en önemli olan o. Tamam o Köln zaten onlar dönecek takıma. Onlar yaz kampında kendini antrenmanlarda gösteren takımda kalacak. O ayrı. O olur. Ama biz şimdi bu şeyden nasıl çıkabiliriz? Yani bu ikinci yarı Avrupa Kupası Arkadaşlar mı? işte defans dörtlü Ligi savunmada oynayamıyor. Çok kötü. Onu söylüyoruz zaten. Ama üçlü evet. olarak oynamaz mı diye soruyorum ya. Ha Balıkesirli Aslan'da o da Almanya'dandı yanlış hatırlamıyorum. Hamburg'dandı. Hamburg muydu? Neresiydi? O da diyor ki opsiyon kullanılacak diyor Bremen tarafından diyor. Şimdi bu da Evet. ayrı bir şey. Ben şu an diyorum ki şu an kiralık oyuncumuz Galatasaray sezon sonunda şartlara bağlı olarak arkadaş gel biz üçlü işte sen oyuncumuzsun maliyeti az. Maliyeti de az. Atletiksin. Öne iyi koşuyorsun. Biraz üzerine çalışırız da senin. Geliştiririz de sistem O anlamında. zorunlu satın alma opsiyonu var bunun herhalde. Var mıydı ki Var öyle? var. Werder Bremen alırsa Evet. Galatasaray şey yapamaz. Sözleşme imzalanmış o şekilde opsiyonlu Tamam satın biliyorum alma. canım. Evet. Biliyorum. Bak şeyde Ayhan da söyledi. Yani opsiyon 5.25. Ya tamam arkadaşlar. Yani sesli konuş. Yani paylaşıyorum sizle ben. Yani diyorum ki olmaz mıydı diyorum mesela. Yani hani anladın mı? Evet. Yani sola bir sürü adam düşünülüyor. Hala yok solda şu an. Yani atletik diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz yani. Anladın mı? Arkadaşlar şimdi devam ediyorum.
şeyi de söyleyeyim. Kyle Walker-Peters'ı da söyleyeyim. Şimdi ilk temaslarda oyuncuyla ilgili oyuncu Galatasaray'ı reddetmişti. Fakat tekrardan yani ara biraz soğutuldu, şöyle biraz durağına geçildi. Tekrardan oyuncuyla temas kurup biraz daha böyle bir cazipleştirme anlamında, cazip hale getirme anlamında temaslar kuruldu oyuncuyla. Oyuncu şu anda ikna edilmeye çalışılıyor, konuşuluyor. İşte kulüp yani parasında, yani aslında teknik direktörü de istemiyor ama bu arada oyuncuya da İngiltere Premier Lig'den de çok fazla talipler var. Ha, olur olmaz, ona bir şey demiyorum şu an ama tekrar böyle bir sıcak bir temas kuruldu. Biraz daha şartları iyileştirilerekten oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Kyle Walker-Peters'taki mesele de bu. Yine bugünkü başlık ve konumuzdan bir tanesi, transfer haberlerinden bir tanesi de bu. Trippier meselesi, arkadaşlar, Trippier'le de görüşülüyor. Ama en iyisi hangisi olacak? İşte yaşı, oyun sistemi, geleceğe dönük mü olması gerekiyor? Gibi bunu artık teknik heyet ve şartlara bağlı olarak transfer komitesi karar verecekler. Yani biz şimdi buradan kimseye şunu alın, bunu alın, işte biz söyledik de alındı falan ahkamını kesemeyiz. Ama nedir? Temaslar sürüyor. Lemina ile ilgili neden gelinmedi Lemina? Lemina ile ilgili arkadaşlar tekraren söylüyorum, bakın. Lütfen beni Lemina meselesinde iyi anlayın. Lemina ile ilgili, kendisiyle ilgili bütün pürüzler aşıldı. Yani kendisi zaten oyuncu defalarca deklar etti. De Bruyne geleceğim arkadaşlar. Lemina'yı defalarca deklar etti. Galatasaray'a gelme. İşte fiyatını indirdi, onu yaptı, bunu yaptı falan. Oyuncunun kendisine görüşüldü, anlaşıldı, o bu falan, her şey tamam. Sadece mevcut kulübü oyuncuyu kendi şartlarına göre satma planlaması yapıyor. Yani işte taksit olmasın, nakit olsun, bilmem ne falan filan, onlar da kendi şartlarını zorluyorlar. Ama bu transfer arkadaşlar, şimdi yani her zaman karşı karşıya kalabileceğimiz bir detay. Bugün %100 bitti diye yangın yaptığımız transfer, yarın bir bakmışız %0 bitmemiş. O yüzden biz Lemina olayına Sportürk olarak %99 diyoruz. %100 demiyoruz arkadaşlar. Bunun da sebebini şimdi açıkladım zaten. De Bruyne. Arkadaşlar, De Bruyne ya Arabistan ya Amerika. Yani Türkiye ile Galatasaray'la şu anda, bunu bir haberci olarak, şu anki söyleyeceğim haberci olarak söylüyorum. Haber yok. Yani resmi kaynak, kulüp tarafı, bilmem ne, bu yok. Sadece arkadaş, işte hani Mertens, De Bruyne çok iyi arkadaş oldukları için kendi aralarında konuştukları, işte olur mu, gelir misin falan filan, hani olur ya, arkadaş arasında konuşular falan. Bu tarz bir şey yani. Yani De Bruyne'nin şu an resmi olarak haber anlamında bizde bir haberi yok. Yayını kapatırız. Son dakika haber düşer. O zaman da paylaşırız. Yani Twitter'dan paylaşırız sıcağı sıcağına. Deriz ki evet, haber geldi. Detaylar bunlar. Oradan paylaşırız. Ama dediğim gibi oyuncu, Arabistan kulüpleri şu anda oyuncunun etrafında. Manchester City'nin sahiplerini falan biliyorsunuz zaten kimler olduğunu. Oralardan bağlantılar. Oyuncunun kendisi de Amerika'yı da tercih ediyor. İstiyor daha doğrusu. Amerika'ya da gidebilme ihtimali var. Bu iki opsiyon üzerinde teknik olarak, haber olarak olay bu. Oyuncunun 15-20 milyon bandında şu an mevcut aldığı bir maaş var.
bir para var. Oyuncu sakat. Kronik sakat. Yani gözünüzü seveyim, yapmayın. Futbol aklınızı, mantığınızı kullanın. 2 maç oynayacak, 2 Avrupa maçı. Size bir şey söyleyeyim mi? De Bruyne bize Ziyech etkisi yapar. Bakın buradan da söylüyorum. De Bruyne bize Ziyech etkisi yapar. Ziyech'in sakat etkisini yapar. Yani sakatlanmış etkisini yapar yani. Bilmem Barış Hocam anlatabiliyor muyum? Göztepe'li Balkon Bokele ile bir haber var mı? Galatasaray çünkü onunla da ilgileniyor diye bir Bakayım hocam haber hemen. geldi. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum hocam. Bokele evet, Göztepe'nin stoperi, Kamerunlu. O da Bakıyorum yaşı hocam. 24, güzel, fiziği falan da iyi. Fiyatı da biraz Bakayım. uygun Göztepe ile. Bir bak bakalım, o da bir haber düştü bugün. Bakalım hocam. Yani o isimler düşecek tabii bugünlerde. Yani isimler Hocam yok. havalarda Yani kaynıyor. Göztepe ile ilgili şöyle söyleyeyim. 10 saat önce Göztepe'li Romulo ile ilgili haber var. Feyenoord haberi var. Evet, Ee, Romulo'yu Avrupa'dan istiyorlar. evet. Feyenoord Brezilyalı forvet Romulo'yu Göztepe'den transfer etmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Feyenoord güçlü bir teklif yaptı ve taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Romulo ilk olarak Paranense'den Göztepe'ye kiralanmış ve daha sonra 2,5 milyon euro karşılığında kalıcı olarak imza atmıştı diyor. Şu anda 10 saat önce ajansa düşen haber bizdeki Romulo ile ilgili, yani Göztepe cephesinden Romulo ile ilgili tek haber bu var. Şu an itibariyle oyuncuyla Feyenoord'un ciddi bir şekilde, güçlü bir şekilde ilgilendiği yönünde. Bunu da buradan söyleyelim. O da Göztepe ile ilgili gitmek onun istiyor dışında zaten. hocam gider. Feyenoord'a falan gider. Niye Evet, gitmesin? Yani Turnuvada gitmek istiyor. Evet. evet. Yani oralardan teklif gelirse gider. Gitmesi de mantıklı olur zaten yani. Onun dışında şu an Galatasaray'la ilgili sıcak bir, yani haber anlamında söylüyorum. Söylenti, ne bileyim, o bu falan hepsi var zaten. Bu arada yine istiyorsanız size Türkiye Ligi'nden oyuncuların ne olduğuyla ilgili sıcak haber vereyim. E, Lorenzo Insigne bugün Beşiktaş'la adı anıldı. Onu söyleyeyim. Çok detaya girmeyeyim, sizi boğmayayım. 2 dakika önce şimdi haber düştü. Svensson Ajax olayı var. Şimdi 2 dakika önce Beşiktaş cephesinden hemen, ya Avrupa'nın hepsinden haber var ama ben hani çok girmiyorum oralara. Onların haberini zaten yapıyorum ben yani. Seçiyoruz. Tabii ben Evet, seçiyorum seçiyoruz. yani. Türkiye Ligi'ne bakıyorum ben genelde burada. Ama ben zaten haberini, diğerlerini yapıyorum. Svensson'un Beşiktaş'tan ayrılacağı söylentileri var. Ajax potansiyel bir hedef olarak belirledi. Solskjaer Svensson'un istediği kadar Beşiktaş'ta kalacağını belirtti. Svensson'un profesyonelliğini ve takım için önemini özellikle genç oyunculara rehberlik etme konusunda vurguladı. Vurguda bulundu demek istiyor. Solskjaer transfer söylentilerinin Ajax ve Beşiktaş gibi büyük kulüpler arasında tipik olmasına rağmen Svensson'un takımdaki özverisi ve rolünün çok değerli olduğunu da belirtmiş. Solskjaer Svensson'un katkılarından duyduğu memnuniyeti de dile getirmiş. Kulübün kazanan kimliğini sürdürmedeki rolünün ve kadro içinde genç yeteneklerin yetiştirilmesindeki etkisini de altını çizmiş. Yani şöyle söyleyeyim, Svensson'u Ajax'ın Svensson'a karşı bir ilgisi var. Onun dışında bugün 9 saat önce yine Fenerbahçe olayı var. Ya bu Fenerbahçe haber enteresan. Churchill Bruges'tan Olayık B, Kazım Olayık Bey'i transfer etmek için görüşmelerde bulunuyor demiş. Rennes'ten
Amine Gouiri'yi Marsilya'ya sattıktan sonra onu transfer etmeye yakından, ancak Olaybe şimdi Fenerbahçe'yi düşünüyor. 2007'ye kadar da sözleşmesi var diyor. Yani Fener'le ilgili de şu an Türkiye anlamında böyle bir haber var. Onun dışında Charlotte olayı biliyorsunuz. Charlotte'la ilgili haberler çıkmıştı. 10 saat önce, ya bunlar Twitter'da da paylaştım gerçi. Şey yapmayayım, tekrar düşmeyeyim. Yani sıcak şu an yayında şey yapıyorum. Yani bunları isterseniz oradan takip edebilirsiniz. Çok fazla sizi boğmayayım yani. Transfer haberi şu anda sıcağı sıcağına Türkiye Ligi olarak bunlar var. Bakayım mesajlarda ne var? Malmö'den Botheim haber doğru mu? Yani şu Çıktı an bir haber. şey yok. Evet. Haber Öyle bir haber yaptık zaten. çıkmıştı. Botheim Malmö Evet. olayını zaten daha önceden paylaşmıştık biz bunu. Romulu'nun yarım sezonu var. Brezilya'da 100 bin yedek oyuncu kıvamındaydı. Göztepe'de de bu sezon çıkış yaptı. Fakat ben bunu devam et. Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Aynı şeyi düşünüyorum seninle. Kesinlikle haklısın. Abi bize gelelim demiş. Ya işte arada onları da yapıyoruz. Trippier kronik bence demiş. Evet, ben de yaş Ondan 34 sonra zaten. Onun da şu anda evet. Lemina'yı alamayan yönetimde istifa etsin demiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani ona yakınım, biliyor musun? Yani şu mesaja yakınım, biliyor musun şu anda? Yönetim çok sıkı eleyip yani çok sıkı değerlendirmeye Hocam o alıyor. değil. Yani Değerlendirme meselesi falan bitti artık yani. Hani şu an Lemina 99 diyorum sana. Eğer şu an Lemina'yı alamıyorsa bu yönetim, yani şu şartlarda alamıyorsa, aynen Drago'nun Yok yok, mesajına o iş bitti yakınım yani. hocam. Yok O tamam, bir iş şey bitti demiyorum. bitti. Eyvallah abi. Yani ben hani Hı. %99 dedik, bir ihtimal daha. Peki hocam, Adnan hocam, Evet. Mutlu hocam, size soruyorum. Lemina evet. geldi. Lemina geldi. Adnan hocam, sen Lemina'yı nerede oynatırsın ve oyuncunun özelliklerinden senin şeyin ne olur? Yani Lemina olayı sende ne? Sonra Mutlu Hocam hocam Lemina sana devam edelim. Lemina iyi bir 8 numara. İyi bir 8 numara. Lemina ile Torreira'yı beraber oynatırım. Saray'da onları önüne koyarım. Mertens'i yedeklerim yavaş yavaş. Çünkü Mertens yavaş yavaş kaldıram, çok yoruldu. Bir de Mertens sahanın her yerinde gözüküyor. O yaşa rağmen yoruluyor hocam. Ama Lemina ile Torreira yan yana oynar. Rahat oynar. Yani benim planım öyle. Böyle bir şey, taktik deneyecek şey Okan Hoca. Çünkü Lemina'da e, iyi ayağı var. Sert bir futbolcu. Çünkü bizde iz bıraktı, önceki dönem geldiğinde Galatasaray'da iz bıraktı. Öyle bir futbolcu şu anda. Çünkü orta sahamız çok çabuk geçiliyor hocam. Bakıyorsun Torreira sağda solda adam bozmaya gidiyor. Futbolcu bozmaya gidiyor. Sara da işte biraz yumuşak şeyli. Sara topuran oynayan bir futbolcu. Tam Brezilyalı yani şeyi var. Ama Lemina sert. Hani Melo gibi. Sert şeyler. Sert futbol oynar. Onun için orta sahada Lemina'yı bence oturtacak hoca. Çünkü iyi bir 8 numara. Yani 8 de oynar, 6 da oynar, fark etmez. Lemina orta sahada oynatır. Çünkü bizim orta sahamız çok kötü hocam, farkındaysan. Her maçta bunu konuşuyoruz. Evet, Çok çabuk evet. geçiliyor orta sahamız. Çok çabuk, böyle halaç pamuğu gibi. Orta bomboş. Ondan dolayı Lemina'yı oturtacak ortaya. Çünkü orada biraz yani lazım. Çünkü Torreira sağa gidiyor, sola gidiyor, her yere koşturan bir futbolcu. Atam karınca gibi. Oyun bozucu, çünkü oyun bozuyor. Ama orta sahada top dağıtayım, top pas vereyim, şeyde Torreira'da o yok. Ya ondan dolayı Lemina'yı oraya oturtacak. Bence oturtmalı da zaten. Ha, Mertens'i yavaş yavaş yedeklemeye başlar. Dinlendirerek oynatır. Saray'ı değişik oynatır. Üçünü beraber oynatır. Yani Saray'da Lemina, Torreira'yı da oynatır gibi, bunların şeyleri vardır. Alternatifleri olacak Arkadaşlar, hocam. bu yayına 300'den aşağı beğeni kabul etmiyorum. Yarın yayın açmam bak. Ona göre.
300 beğeniden aşağıya kabul etmiyorum bu yayını. Yarın yayın açmam. Ondan sonra gidersiniz kartel medyanın haberlerini okursunuz ona göre. Seviyorum sizi arkadaşlar. Bir beğeni alalım. Evet Mutlu Hocam buyur. Evet, Lemina ile ilgili Adnan Hocam'ın söylediklerinin hepsine katılıyoruz. Zaten daha önceki Galatasaray'da oynadığı... Hocam çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Rica ediyorum beni ne olur iyi anlayın. İnanmamıştın değil. Ben bana gelmeyen haberi, doğru olmayan haberi, yani doğrulatmadığım veya bana gelmeyen bir haberi siz burada Buruma Benfica'ya transfer oldu dediniz diye evet oldu demem. Ben işim gereği bunu araştırırım. Doğruysa doğruluğuna inandığım anda, emin olduğum anda gelir size söylerim. Haberi ben önce yapmışım ya da son yapmışım. Benim için önemi yok. Benim için önemli olan doğru ve kesin haberi yapmak. Sabah kalktım, ajans haberine baktım, düşen nedir diye Buruma Benfica ile anlaştı. Hemen Twitter'a geçtim. Haberi olarak haber bu tarafa yani Avrupa kanadına gönderdim. Sonra Twitter'dan da dedim ki bizimkiler okusun baksın. Oradan da gönderdim. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ama ne olur beni de iyi anlayın. Burada biz etkileşim bu peşinde değiliz. Biz burada futbol mantığını, futbol aklını bir nebze değiştirebilirsek bizim için yeterli olacak olan bu. Yangın bu falan bizde yok arkadaş. Transferlerde özellikle. Doğru ve yerinde haber. En son yapayım ben haberi. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ama doğru haberi yapayım. Sizin karşınıza çıktığımda içim rahat, gönlüm rahat çıkayım. Benim için önemli olan en değerli şey bu. Buyur hocam. Teşekkür ediyorum Bendit. Sağ olasın. Evet Barış Hocam, Lemina ile ilgili konuşuyorduk. Yani Lemina Galatasaray'da daha önceki sezonlarda oynadığını hepimiz biliyoruz. Yani oynadığı mevki de belli. Orta sahada sağ paf duruma göre yani orta sahanın içerisinde oynuyor yani. Ben burada bir şey değerlendirmesi yapacağım. Mertens'le kıyaslama, Adnan Hocam da aynı şeyi söyledi. Değerlendirmesi yapacağım. Aslında Mertens'i Galatasaray'ın sıkıştığı zamanlarda son 15-20 dakika veya işte yarım saat gibi durumlarda oyuna sokması daha mantıklı gibi geliyor. Lemina Mertens'e göre daha koşan, daha böyle fiziği güçlü bir oyuncu. Daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Tabii Mertens'i faydasız falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani orta sahada daha faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten Galatasaray'da orta sahaya kesinlikle Lemina gibi bir oyuncunun şart olduğunu daha önceki zamanlarda da söyledik yani. Yani faydalı olacaktır Galatasaray'da. Yani gelince de göreceğiz yani. Bakacağız yani. İyi bir orta saha Lemina. Eğer yani verimliliği Kaç numara devam hocam? eder. Yani 8 numara oynar muhtemelen Barış Hocam. Daha Şimdi önceki oynadığı gibi. ben de şöyle düşünüyorum. Kendi futbol aklım, mantığım şunu söylüyor. Lemina gelecekse Sara'yı Mertens'e 10 numara konumunda 10 oynatacaksın. numara konumunda yani Tabii. Mertens'i Öyle olacak kenara zaten. yavaş yavaş kenara alırım. Sara'yı önde defansın boşluklarında yaratıcı Evet. boşluktan oyuncuları da geçebilen oyun zekası ve aklıyla oynayan bir Sara'yı forvet arkasında tutarım. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Yani Lemina biraz daha geride 8'de oynar. 8-6 oynar. Yani 8-6 oynar.
Tabii. Sağ paf, sol paf dediğimiz şeyler yani Aynen. durumlarda oynayacak. Evet. Orta sahada. Evet. Lemina güzel box oynuyor hocam. Hem ileri hem defansa gelen futbolcu. Evet. Hocam Oraları ben iyi maçını kullanır. izledim. Ben maçını Ha. izledim. Yani Lemina haberi çıktı. İşte Lemina Galatasaray falan filan. Dedim bakalım bu İngiltere'de ne yapıyor? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. E, İngiltere'nin ilk büyük 6 takımının altında oynayan bir takımda oynuyor biliyorsunuz. Yani İngiltere'nin ilk yani büyük altılı takımının içinde değil. Takım olarak da iyi gitmiyorlar şu anda. Ya dedim bir bakayım bakalım. E, Yani açıkçası e, benim yani boy var, evet, fizik, atletik, topla beraber iyi dribling yapıyor. Beni tek endişelendiren şey şu: birebir rakibin oyununu bozacak, markaj yapacak bir oyuncu değil. Alan savunmasıyla rakibi savunmaya çalışıyor. Isıran, rakibe temas eden, Torreira rakibin gibi değil oyununu yani. Torreira gibi değil. Değil. Evet. Evet, Güzel bir tespit. Evet. evet. Kendisini çok fazla izlediğim maçta sahaya attı. Yine Torreira gibi sahaya attı. Ona gerek var mıydı bilmiyorum. Sonra rakip ceza sahasının içerisinde etkisizdi. Yani çok böyle dolaştı, yani sıfır dolaştı, öyle diyeyim ben size. Etki gösteremedi. Ama topla beraber driblingi müthiş. Harikaydı. Bu özelliğini sevdim. Göreceğiz. Yani ben griyim Lemina'da. Bu benim kendi bakış açım. Ama umarım beni yanıltır. Veya ne bileyim yanılırız. Yanılırım daha doğrusu. Barış hocam Bakacağız. eğer Görelim. Buyurun. sakatlığı falan nüksetmezse sakatlık durumu olmazsa Lemina'nın Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum ben. Yani Hocam Faydası evet, olur. Faydası olur, evet, evet. evet, aynen tamam. öyle. Lemina biliyorsunuz bir yani bundan önceki Galatasaray serüveninde sakatlığından dolayı çok fazla oyunda kalamıyordu. Çok fazla maçlara çıkamıyordu. Ama şu an görünen o ki İngiltere'deki performansı, maç sayısına falan bakıldığında o Sürekliliği üzerindeki var. o sürekliliği sağlamış. Yani belli ki o sürekliliği, o sakatlık şeyini falan üzerinden atmış. Bu da güzel bir şey. Bu da iyi bir şey. Ama dediğim gibi yani umarım fayda sağlayacaktır. En azından şöyle bir şey var. Bence baktığımızda, sağ kenarına baktığımızda Okan Hoca şunu demeyecek. Yani orta sahada herhangi bir aksaklık, değişiklik yapmak zorunda kaldığında ya ben kimi alayım acaba işte falan filan demeyecek. Evet, Berkan var ama istenilen performans veremiyor. Halbuki Berkan geçen sene bazı maçlarda çok iyi oynadı. Öyle değil mi hocam? Adnan Evet, hocam. kritik Tabii, gollere de tabii, imza tabii. attı. Yani Hocam Berkan'ı evet. biraz konuşur musunuz? Biraz konuşun. Yani bu da yerli bir oyuncu. Yerli oyunculardan neden biz verim alamıyoruz? Buyur hocam. Berkan üzerinden konuşalım. Berkan'ı Hocam şimdi değerlendirelim. şöyle. Şimdi bizim yerli futbolcuları sürekli oynatmadığın zaman, yani sürekli oynatmadığın zaman geriye gidiyorlar. Geriye gidiyorlar. Yani sürekli oynamalar lazım. Ama mesela Berkan gibi futbolcular tamam, güzel. E, Ahlakı var. Hocası ne derse yapar. Yani diyor ki işte yedekte bekle, yedekte. Sağa geç, sağa geç. Sola geç, sola geç. Ama işte ne kadar fayda olacak? Bak, Kaan Ayhan sağda artık yıpranmaya başladı. Sağ kanatta yıpranmaya başladı. O da mutsuz olmaya başladı. Hatta geçen bir açıklaması var. Türkiye'ye geldiğime pişmanım dedi neredeyse. Değil mi? Öyle bir şeyler düştü. Yani bu nedir? Yerinde oynamaz oldu. Kendini kaybediyor. Orada başarısız olmaya başladı. İşte bazı futbolcuları fazla ısrar eden yerinin dışında oynatırsan e, yıpranır hocam. Yıprandığı zaman da geriye gider, geriye gider, geriye gider. Yoksa Berkan falan kötü topçu değil. Müthiş topçular yani. Bunlar çalışkan futbolcular. Böyle futbolcu her zaman elinin altında olur. Lemina'ya da zaten hocam Okan Hoca demiş. Yeri gelecek sen bekleyeceksin. Yedekte bekleyeceksin. Buraya sıkıntı Zaten bir yapma demiş. telefon görüşmesi Hah, gerçekleştirdiler. Evet. hah.
Bu yedek beklediği zaman da sıkıntı yapmayacak bir futbolcu şu anda. Bilerek geliyor. Mesela takım oturdu, tak tak oynuyor. Bu bekleyecek. Dediğin gibi ikinci yarı Mertens'in yerine Sara geçer. Onu alır. Böyle değiştirerek oynayacaklar. Bunu yani kimse küsmeyecek. Burada öyle bir şey yok. Ondan dolayı e, bu bizim Türk zaten öbür Kerem de gitmek istiyor şeye. Bu sene zaten izin almıştı şeye. e, Okan Hoca'dan. O gitmek istiyor. O gönülsüz. Sakat da zaten 3-4 haftada yok. Onun için şu anda Lemina gibi bir futbolcu acil lazımdı. Tamam belki istediğimiz o aradığımız dört dörtlük belki değildi de dört üçlük bir futbolcu orada şu anda. Bize yani idare eder. Bu sene idare eder. Dediği gibi iyi bir stoper, iyi bir de sağ bek alırsak bu seneyi öyle böyle götüreceğiz. Çünkü Okan Hoca diyor ki ben e, hocam 3 yersem 4 atarım diyor. 4 yersem 5 atarım diyor. Şu anda oyun düzeni hep bunun üzerine kurulu zaten. Beyninde bu var. Yani yediğimi üstünde atarım diyor. Çünkü Galatasaray'ın ilerisi o kadar etkili bir ileri ki. Bunu da işte destekleyecek orta saha koordinesini kullanıp yani o topları çabuk yemezse, Muslera ile karşılaşmazsa Galatasaray çok büyük kar elde etmiş olacak. Çünkü karesinde az gol görecek. Bu sefer Muslera yıpranmayacak. Çünkü defans çok yıpranıyor şu anda bu şeyde. Bu orta sahayla çok yıpranıyor defans. Zaten Yunus da çok geriye gelen bir Olabilir, futbolcu değil evet. orada. Geriye. Real. Heh, Ona sağlık ekibi karar verecek. evet. Buyur hocam. Sen şey yap hocam, devam et. Ben hani arkadaşlar diyor Ha, abilerimin anlattım lafını işte. kesiyorsun diyorlar da mecbur Yok kesiyorum. yok Araya olsun ya. bazen şey giriyor. Mecbur araya girmek zorunda kalıyorum bazen. Mutlu hocam, senin Yok yorumun yok ne ben olur Berkant'la ilgili? evet. Buyur. Şimdi Barış Hocam, Berkan aslında Okan Hoca Berkant'a da çok güzel şanslar verdi. Çok güzel zamanlarda oynattı. Şöyle bir şey var. Yani bir özgüven eksikliğim var. Bilemiyorum. Yani bir şey var. Yani ben bu takımın parçasıyım veya ilk 11'in bir parçasıyım diyemedi yani kendi kendine. Yani bunu ben ilk 11'de oynayacağım sürekli şeyini veremedi. Aslında şey olarak fiziği çok yerinde, performansı fena değil. Gerçekten güzel bir oyuncu ama dediğim gibi 11'i tam olarak zorlayamadı. Ha yedekten giriyor. Güzel de maçlar çıkardı yani. Bizim aslında Türk futbolcularının Barış Hocam ben Metehan'da da bu durumu gördüm. Hatta Yusuf Demir'de de var yani bu konu. Bir özgüven eksikliği var. Yani yırtıcı değil ya. Ben oynayacağım kardeşim. Yani ben işte çıkacağım sahaya hatta 11'e direkt gireceğim şeyi yok yani. Bir özgüven eksiklikleri var yani. Yani ondan dolayı da ister istemez futboluna yansıyor bu düşünce. Şey yapamıyorlar yani istediği verimi veremiyor yani sahaya yansıtamıyor yani. Yoksa Berkan gibi yani Türkiye Ligi'nde çok az futbolcu var yani bu tarz futbolcu. Bence yani biraz daha gayret Aynen öyle. gösterse başarılı olacağını düşünüyorum. Daha başarılı Peki olabileceğini hocam, düşünüyorum yani. şimdi neden Berkan ve şimdi Kaan'ı soruyorum size. Şimdi orta Evet. sahaya hoca takviye yapıyor. Şimdi orta sahaya takviye yapıyor. Elimizde şimdi Kaan'ı hep sağ bekte oynattı. Halbuki Kaan da Orta saha. göbekte, orta Evet. sahada orijinli bir oyuncu. Berkan da sol ayaklı 6 numara. orta sağ. 6 numara ve stoper Evet, rahat oynar. evet, evet. Hocam nedir mesele? Yani Barış Kaan'ın Hocam olayı şimdi ne? Ya biliyoruz Kaan da biz konu açmaya evet. çalışıyoruz. Arkadaşlar da katılsın, düşüncelerini Kaan'ın anlatsın. olayı yani Kaan biraz daha soğukkanlı Berkan'a göre. Yani biraz daha böyle sakin, soğukkanlı, ne istediğini bilen veya ne yapmaya çalıştığını bilen bir oyuncu Kaan. Onun için de Okan Hoca'nın Güzel yorumlar. vazgeçilmezi yani. Vazgeçilmezi oldu yani. Hem orta saha defansta sağ bekte sıkıntı yaşayınca hemen Kaan'ı oraya kaydırdı. Çünkü Kaan oynadığı futbolla ne yapmak istediğini bilen bir futbolcu. Yani daha Hocam bir de sakin. Okan Hoca'da şu da var kafasında.
Orijin yerlerini alayım. Kaan'la Berkant'ı istediğim yerde istediğim zaman oynatayım jokerliği var. Yani Evet. istediğim zaman, sıkıştığım zaman ben her yere atarım bu futbolcuları var. Ondan dolayı yani. Onları şimdi bir yerde şimdi bağladığı zaman mesela sağ bekte bağladı Kaan'ı. Bir başka yerde kullanamıyor. Ama sağ bekte orijin bir sağ bek olsa Kaan Ayhan'ı başka yerlerde değerlendirecek zaten. Kaan Ayhan Evet. stoperde yeri gelecek oynayacak. Abdülkerim'in yerini oynayacak. Orta sahada 6 numara oynayacak gibi gibi. Şu anda Torreira Allah korusun sakatlansa. Sarab bir sakatlandı. Bak 2-3 hafta Galatasaray Kendine ne gelemedi. yaptı? Kendine gelemedi. Tökezledi. Torreira Allah Evet. korusun bir Torreira kırmızı kart görse ya da sakatlansa bunları yedekleyecek işte orada adam yok. Bunların yerine adam yok orada. Onun için işte Lemina gibi tamam Lemina biz 10 numara bir adam demiyoruz. Ama şu anda orada ihtiyacı giderir bu sene. Bakacağız. Yıl sonuna kadar oynarsa devam eder. Oynamazsa gönderilir. Yani Lemina da Şimdi bilerek geliyor zaten bu kadroya. Bilerek geliyor. Evet. arada şey de söyleniyor. Mesela Kerem'le ilgili falan. Mesela Buruma şeye alındı, Benfica'ya. Şimdi Kerem vardı. Kerem'in yanına bir Buruma daha geldi mesela. Demek ki hocası Evet. Kerem'in performansından, son zamanlarda Yeterli gördüm. gösterdiği performanstan memnun değil. Lige iyi başladı, evet, ama sonra sürdürülebilirliği, devamlılığını kaybetti. Dolayısıyla bunu hoca Devamlılığı. okudu, gördü, evet, ve bu şekilde değerlendirdi. Oraya transfer istedi demek ki. Değil mi Mutlu Hocam? Evet. Ya Barış Hocam bir de Türkiye'den giden futbolcuların Avrupa'da ki başarısı yani Avrupa'da başarılı olması çok zor. Çok zor. Yani çok yani performansını çok çok yani üst düzey yapabilmelisin ki o kadroda tutunabilesin yani. Yani o şeydeki Avrupa'daki diğer futbolcular yani herhangi bir yani şey manasında bir şey söylemek istemiyorum. Türk olduğu için falan yani dışlama veya şey yapma gibi değil de yani onlar daha iyi anlaşıyorlar. Daha iyi böyle hem dil bakımından hem böyle yani birbirlerini daha iyi anlayabiliyorlar yani. Öyle bir avantajları da var. Ama bizim Türkiye'den giden futbolcularda biraz o konuda sıkıntı yaşanabiliyor yani. Avrupa'da yetişen Türk futbolcularda bu olay yok. Mesela bir İlkay'da bir yani Atakan'da ondan sonra ne bileyim veya işte buna benzer oyuncularımızda böyle bir şey yaşanmadı. Ama Türkiye'den Avrupa'ya giden futbolcularda bu sıkıntılar yaşanıyor yani. Bir uyum sorunu oluyor. İşte ne bileyim böyle bir sıkıntılar yaşıyor yani. Haliyle de şeyden düşüyor, oyundan düşüyor yani. Bu arada Semih'in, teşekkür ediyorum. Yayınımıza bugün ilk kez gördüm. Yayınımıza ilk gelen arkadaşlarımızdan bir tanesi. Yorumlarını çok beğeniyorum. Şu an bak, şu ana kadar okuduğum, ekrana getirdiğim yorumların hepsine hemen hemen ben de katılıyorum. Doğru söylüyorsun. Evet. Adnan Evet. Hocam, sen ne diyorsun? Mesela Buruma, Kerem olmadı etti falan, böyle oralarda ne düşünüyorsun sen? Hocam ben zaten Kerem gittiğinde Kerem yani 1-2 sene orada dayanacağını zaten şey bile vermedi. İhtimal bile vermedi. İkinci senesini çıkarmazlar. Mümkün değil hocam. Ya bu mümkün değil. Yani ben bunun Az önce konuştuk, karakterlerini Bendit bunu. yapılarını, karakterlerini biliyoruz hep. Türk futbolcularını o kadar ezberlenmişiz ki ben her zaman ne diyorum? Değerini bulan futbolcu ver gitsin. Yunus mu şu anda? Bir değer mi veriyorlar? Ya gönder gitsin. Fark etmez. Ama bize bak o bölgelere bak sağ sol o uçlara Onyekuru gibi adamlarımız lazım. Ben Sen oraların çok böyle beğeniyorsun Onyekuru'yu hocam. Sen çok beğeniyorsun Evet. Onyekuru'yu. Onyekuru Adnan Hocam. abi kim Aynen. beğenmez? Kim beğenmiyor? Beğenmeyen olur mu? Evet. Yani bunların oyun stili değişik hocam. Oyun sistemi değişik. Ne diyor bu arkadaş? Şeyi Ya söylüyor. Ufuk Ö- Evet. evet. Söyleriz. Dellulo Yönetime söylerse hafta sonu Bolonya'da maçtayız. oynuyordu Demiz herhalde değil mi? Ben Benfica'nın sol açığı.
Şimdi Ya Benfica'nın sol açığını zaten hep söylüyoruz da yani geçenlerde de yine hep söyledik. En çok beğendiğim sollardan bir tanesi dedik. Carrera'sı diyor. mesela Yani hocam, şimdi bir stoper, mesela Abdülkerim Bardakçı hocam 10 sene Galatasaray'da oynatabilirsin. O bölgelerde oynar. Bak, o peki bölgelerde hocam Abdülkerim Bardakçı sizce yeterli mi? Yani Avrupa seviyesinde ya Türkiye için yeterli, Avrupa'da yeterli mi değil mi? Ne diyorsun? Mesela Abdülkerim değil, dedin. yeterli Abdülkerim'e değil. göre. Yeterli değil. Yeterli değil. Ne özelliği Yeterli eksik? değil. Neyi var mesela? Ne özelliği eksik? Hocam yavaş. Mesela çok suratlı Onyekuru gibi bir adam olsun karşısında, onu var ya her tarafa döndürür. Bak. Çünkü öyle atletik futbolcunun karşısında o türlü futbol. Mesela ben o gün sana Rizespor maçında da dedim. Fenerbahçe'nin yeni stoperlerini çok yavaş dedim bak. Çünkü çıplak gözle belli. Skriniar hocam topu alıyor, geri veriyor. Geri alıyor. O kadar yavaş, ağır ki. Yani ben Skriniar'ı Ya zaten beğenmedim yani. Skriniar zaten Fenerbahçe'nin Skriniar elinde evet. patlayacak. Ben söyleyeyim size. Gerçekten ben beğenmedim. Çok yavaş, Çok ağır bir futbolcu. hızlı bir futbolcu, Evet. sprinter futbolcu. Hocam çok Skriniar'ı özür 50 Yer defa diliyorum. geçer. Çok Evet. özür yer. diliyorum. 9 dakika önce Beşiktaş Sporting Lisbon'dan Marcus Edwards haberi geldi. Beşiktaş Burnley'in transferini sağlamadan önce Marcus Edwards'ı kiralamakla ilgileniyor. Evet yani Sporting'in oyuncusu 26 yaşında 10 milyon civarında bir piyasa değeri de varmış. Marcus Edward Beşiktaş bu oyuncuyla temasa geçmiş. 9 dakika önce ajansa düştü. Evet buyur hocam. Mutlu hocam Abdülkerim meselesini senden de anlatır mısın lütfen? Barış Hocam, Abdülkerim stoper, yani Türkiye Ligi'nde veya Avrupa diye sordunuz da Türkiye Ligi'nde kaldırabilir. Türkiye Ligi'ni kaldırabilir. Oynayabilir. Ama Avrupa Ligi'nde, Avrupa'da istikrarı biraz zor. Yani daha güçlü olması Murat gerekiyor. bakarız. Haber geldiği Evet. anda hemen şey yaparız. Daha güçlü olması lazım. Yani bir de bu yanındaki oynayacak oyuncuların durumu da yani etkiliyor futbolcuyu. Bir de Abdülkerim'de şöyle bir şey var. Bir hata, yani futbolcular hata yapabilir, olabilir yani. Bir hata yaptığı vakit, kendisi adına diyorum yani, kendi bir hata yaptığı vakit oyundan çabuk düşüyor. Çabuk demoralize oluyor. Yani gardı çabuk düşüyor, öyle diyeyim. Bu defa ilerleyen süreçteki oyununa da yansıyor bu olay yani. Kendini toparlayamıyor hemen yani. Böyle bir sıkıntısı da var yani. Ha, Türkiye Ligi'nde kaldırır. Türkiye Ligi'nde oynar ama Avrupa'da yani zaman zaman maçlarda yine tabii oynuyor da istikrarı biraz Hata sıkıntı yapıyor. yani. Hata Zaten yapıyor. hata yapıyor. Zaten bu Avrupa'daki oynadığımız maçlarda yediğimiz goller, dikkat edin. Ya Elfsborg gibi bir takımdan 3 tane yedik yani. Düşünün. Ondan sonra bilmem Dinamo Kiev'den yedik. Bilmem AZ Alkmaar'dan yedik. Yani saçma sapan goller yedik yani. E, Defans zaten Galatasaray'ın gol atmasında sıkıntı yok. Bir şekilde gol buluyor yani. Önemli olan Konuştuk Galatasaray'ın, onu. evet, gol yemesinde sıkıntı var yani. Yani buna bir türlü çözüm bulunamadı yani. Yani bu da defanstaki, stoperlerdeki bir takım sıkıntılardan kaynaklı. Yani Jakobs'un sakatlığı, bilmem Sanchez'in zaman zaman istikrarsızlığı, Abdülkerim'de de aynı sıkıntı. Bundan dolayı da Muslera'nın formsuzluğu zaten. Muslera da artık formsuz. evet. Az önce Barış Hocam, az önceki mesajı tekrar getirir misin? Atalanta'daki Delorme'dan bahsediyor arkadaş bildiğim kadarıyla. Burada 21 yaşında, evet, Atalanta'da oynuyor. Az önce, şimdi ben ona değinecektim. Şimdi benim gözüm bir yerden de Atalanta Bologna maçı vardı. Onu izliyordum ben. Şimdi Atalanta'da doğru genç bir oyuncu ama Bologna'da Castro'da golü nasıl attığını gördün yani. Kafa topuna nasıl çıktığını. Yani nereden baksan en az 2 metre yükseldi yani. Havaya sıçradı. Golü attı. Tamam, stoper olarak iyi olabilir de bilmiyorum. Yani çok iyi
araştırmak lazım yani. Bir maçta değerlendirmemek lazım yani. Evet. Sorum şu herkese. Hocam tabii siz değerlendirin, yorumlayın. Adnan Hocam, sonra Mutlu Hocam. Kerem Aktürkoğlu bugün telefon açtı. Hocam gelmek istiyorum. Takımdayım. Yarın sabah antrenmana çıkmak istiyorum dese alır mısın? Almasınlar hocam. Almasınlar. Almasınlar. Ben istemem hocam. Giden futbolcuyu geri Sebep al. ne? Almasın. Evet tamam ama niye? Yani neden? Bunları açarsan. Çünkü hocam bizde bir Yani laf var. takıma mı Yeri uymaz? Takıma mı uymaz? Yoksa şeyi mi, aidiyatsızlığından dolayı mı? Veya seyircilerle işte bütünleşemiyor hocam. veya tabiri Seyircilerle caizse özür diliyorum. Tabiri caizse özür diliyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum. Küçük kardeşlerimizden dolayı da bir cümle vardır. Boşadığın karıdan bir daha karı olmaz sözü de vardır. Nedir hocam? şu hocam, Olay ne yani? yerinden oynayan taşı yosun tutmaz. Bak, Heh, sen daha çünkü daha şeyini bu söyledin. Güzelini zaten söyledin. ha, taş yerinden oynadı mı yosun tutmaz o taşı. Şimdi burada zaten Kerem seyircilerle arası iyi değil. Seyircilerle bir türlü o şeyi, ahengi, o şeyi yakalayamadı. Ve gitmek istedi. Sık gitmek istedi. Beni gönderin, beni gönderin. İşte Rusya'ya gidecekti, Ukrayna'ya gidecekti. Olmadı. Çok istedi gitmeyi. Onun için ben artık geri dönüşünü ben şahsen istemem. Çünkü o verimliliği veremez artık. Başka şeylere bakacaksın. Galatasaray hocam gittiği zaman mesela biz e, giden geri gelen futbolcu olmadı mı? Oldu. Ama Kerem yapısındaki futbolcular tutmaz geri. Çünkü o yapıdaki futbolcular tutmaz. Yani ben Kerem'i ben şahsen istemem bir daha Mutlu geldiği hocam. zaman. Bir de şöyle bir şey var. Adnan Hocam'ın dediklerine katılıyorum ben. Galatasaray'da mesela şu an Yunus'u örnek gösterebiliriz. Yani Yunus da Kerem gibi gitmek istiyor. Aslında Kerem tekrar dönmek istediğinde eğer Galatasaray kabul etmezse Yunus gibilere de bir şey olur. Yani önünde bir ne deriz yani buna örnek olur. Yani takımına daha iyi sahip çıkmaya çalışır. Daha iyi şey yapar. Biliyor ki gittiği vakit tekrar dönemeyeceğini o zaman anlar yani. Bu defa biraz daha faydalı olmaya çalışır. Biraz daha Galatasaray'a sahiplenmeye çalışır yani. Biz şey diyoruz ya, aidat duygusu diyoruz ya. Yani aidat duygusu yani futbolcuda olması gerekir yani. Yoksa Kerem gibi o da sıkıntı yaşar. Gittiği veya gideceği Kerem yerlerde sıkıntı yaşar yani. seyirciler de şeyi tutturamadı. Seyircilerle, Evet, bir taraftarlarla türlü barışamadı yani, evet. o ahengi yakalayamadılar. Yani o Peki Evet. hocam. tutmaz. Şeyde Peki oynar. Özür diliyorum Barış Hocam. Yani Trabzon'da oynar, Başakşehir'de oynar, Samsun'da oynar, Eyüpspor'da oynar. Yani buna benzer takımlarda çok da başarılı olur, oynar. Ya Galatasaray'da da başarılı oldu. Yani hakkını yememek lazım. Güzel de oyunlar, futbol ortaya koydu ama işte gitmesi tekrar döndüğünde aynı şeyi yakalayabilecek mi? Aynı motivasyonu sağlayabilecek mi? Yani biraz da o var. Zaten gerçi gitmeden önce motivasyonda sıkıntı vardı. Geldikten sonra daha farklı sonuçlarla karşılaşabilir yani. peki. Evet. Hep saha içini konuşuyoruz. Yani sahanın içindekileri konuşuyoruz. Kaleyi hiç konuşmuyoruz. Mesela şu an kaleye de ben size kaleyi de açayım. Yani sonuçta 11 oyuncunun bir tanesi de kaleci. Günay'ın, Muslera'nın yedeğe olabileceğini düşünüyor musunuz? Allah korusun. Şu anda performans olarak da Muslera tekliyor. Teklemelere geçti. Refleksleri zayıfladı. İşte ne bileyim sezona iyi başlamadı. Bu sezon kötü gidiyor. Mental olarak ailesini gönderdi. İşte oradan kulüp aldı falan. Şu an takımda evet takımın içerisinde de soyunma odasında, antrenmanda, orada burada lider oyunculardan bir tanesi. Peki bunların yanında Allah korusun
Muslera'ya bir şey olsa, sakatlansa diyelim, Allah korusun diyorum. Günay, kalecimiz Günay, Galatasaray'ın kalesini koruyabilecek özelliklere sahip bir kaleci mi, oyuncumuz mu? Bunu da değerlendirir misiniz? Chat'e soruyorum. Adnan Hocam, sonra Mutlu Hocam. Hocam bunu şöyle katılayım. Şimdi Muslera gibi o 12-13 yıldır Galatasaray'da direkt oynayan, Galatasaray'ın kalesini kapatan bir kalecinin arkasında Muslera ayarında bir yedek kaleci zaten olamaz. Mümkün değil. Kimse beklemez. O kadar yıl yedek kimse beklemez. Anca işte ikinci kademe kaleciler olur. Onlar da işte kaleci hocaları iyi çalıştırır, sıcağı sıcağına iyi tutarlar, Takipteyiz hazır başkan. tutarlar. Takipteyiz. Burada en azından mesela Muslera gibi kalecilerin ne kadar uzak kalacağı o kaleden. Sakatlandı mı işte kırmızı kartı mı var. Birkaç maç idare edebilirler o yedek kaleci. Ama mesela bir 6 ay idare edemez. Bir sene idare edemez gibi yani. Ama Muslera'nın yedeği Muslera'dan düşük olur. Mecbur. Ama Muslera ayarında bir kaleci zaten beklemez. 12 sene Muslera'nın arkasında bekler mi hocam? Süper kaleciler. Onun için yedek kaleciler alınır. Onlar da hazır tutulmak mecburiyetinde. Olur ya bir maç oynayamadı, dinlendirdi ya da kupa maçlarında. O zaman işte onu kaleye atar. O da artık iyi derece koruması lazım. Günay şu anda bu sene arkasında idare eder. Bu seneyi bak, bu sene sonuna kadar idare eder. Ama sezon sonunda işte Muslera'nın yerine iyi bir kaleci yapılır. Günay gider, onun yerine iyi bir yedek alınır gibi gibi bunlar sezon sonunda konuşulacak zaten. Mutlu Hocam. Evet, Barış Hocam, Galatasaray kaleciler yönünden her zaman için başarıyı yakalamış bir takım. Yani Türkiye Ligi'nde kaleciler konusunda en şanslı takım Galatasaray olmuştur. Yani bu geçmiş yıllardaki Simović'ten, Tafareller'den, işte Mondragonlardan falan bahsedecek olursak yani ta ki Muslera'ya kadar ve Muslera kaç yıl oldu? Yaklaşık 14 yıl falan Galatasaray'ın kalesini koruyor. Yani gerçekten kaleciler konusunda Galatasaray çok şanslı ve isabetli transferler yaptı. Çok iyi transferler yaptı. Şeye gelecek olursak yani Muslera'dan sonra gelecek kaleci tabii ki muhakkak araştırılacaktır, bakılacaktır. Ama şu an Günay kötü kaleci değil. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Günay kötü kaleci değil, iyi bir kaleci ama Muslera gibi olması da mümkün değil yani. Aynı Adnan Hocam'ın dediğine de katılıyorum. Yani Muslera'nın yedeğinde güzel idare eder. İyi bir kaleci. Ama az kaleci olabilmesi için yani çok zor yani. Kalecilerden devam edelim. Kalecilerden Evet. devam edelim. Yine soruyorum Evet. size ve chat'e. Evet. Altay mı? Uğur mu? Uğurcan mı? Yoksa Penya mı? Yani olacak olsa bugün Penya. bugün Evet. olma ihtimali olsa bu ikisinden hangisini Galatasaray'da görmek isterdiniz? Penya'yı Ya direkt şimdi koyarım kaleye. Ama neden? Neden mesela? Onu da yani Penya evet ama neden mesela? Sebebini de söyleyelim ki Hocam konuşalım üzerine. Penya şimdi Galatasaray'da kiralık oynamış ve Galatasarayların memnun kaldığı bir kaleciydi. Gitti Barcelona'ya gitti. Tamam şu anda direkt oynuyor Barcelona'da. Ve iyi kurtarışları var. Ve ayağı da iyi. Topa da iyi sıçrıyor. Hava toplarının hepsini alıyor Penya. Ve refleksleri de iyidir. Yani ben Penya'yı beğendim. Tamam Uğur da iyi kaleci, Altay da iyi kaleci ama Penya bunların üstünde bir kalecidir yani. Oynar ama Barcelona zaten bırakmaz şu anda Barcelona'da direkt oynuyor. Varsayım Yani diyorum. Yani Penya'nın olacak olsa bugün olmuş olsa yani anlamında Penya, sordum Penya, soruyu yani. Hani tabii evet. Penya abi ben hiç açık ara. Sebebin ne açıkladın? Yani evet. sebebi şöyle hocam. Hava toplarına hakim. Alıyor. Hava toplarını alıyor. Yani karşılaştığı zaman iyi top kurtarıyor. Yani forvetin karşılaştığı zaman forveti yanıltan bir kaleci tipi. Gerçekten o şeyleri var. Onu gördük Hocam en Galatasaray iyi özelliklerinden maçlarında. bir tanesi ne biliyor musun? Uzaktan gelen şutları kaleye sert de uzaktan köşeye yani hani planjon anlamında söylüyorum.
kurtarılabilecek. Hani Alır. köşedeki onları alıyor hocam. Yani o toplara iyi uzanıyor Alır. yani. Refleksleri iyi. Ben o özelliğini Alır. çok beğeniyorum mesela. Mutlu hocam. Alır. Alır. Evet, şimdi Barış Hocam, ben de Adnan Hocam'a katılıyorum. Penya %100, %1000 Penya. Yani Arkadaşların çoğu da zaten nedenine de gelecek olursak yani Peña'nın refleksleri falan işte Barcelona'dan takip ettiğimiz kadar Muslera'dan geri kalır tarafı yok yani. Şeye gelecek olursak yani Altay yaklaşık bir yıldır tamam Manchester United'da yedek kaleci olarak bekledi, sürekli bekledi ama kaleye geçip de yani onun son durumlarını falan göremedik işin açıkçası. Fenerbahçe'den gittiği gibi hatırlıyoruz Altay'ı. Öyle değil mi? Fenerbahçe'den gittiği gibi hatırlıyoruz. Yani Manchester United'da son 2 maçta oynadı. Güzel de maç çıkardı. Penaltı falan kurtardı falan. Tamam, başarılı, son 2 maça göre başarılı, iyi bir kaleci ama sürekli açısından Altay'ı uzun bir süre takip etmemiz gerekir. Yani en azından yarım sezon, bir sezon olmasa bile yarım sezon görmemiz gerekirdi yani. Altay'a kötü kaleci demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama Peña'yı takip ediyoruz. Barcelona'da oynuyor yani. Inaki Peña oynuyor. Görüyoruz bunu yani. Şeye gelecek olursak Uğurcan'a, ya Uğurcan yani kendi takımında bir istikrar var. Yani Trabzon'da güzel bir şey yakaladı. Devam ettiriyor bunu. Ama Galatasaray'da tabii bunun ne kadar başarabilir bilemiyorum. Yani bence yine de Galatasaray'ın aradığı kaleci olduğunu düşünmüyorum ben. Yani durur ama bir Muslera, bir yani Taferel veya Simovic veya bu tarz bir kaleci gibi olmasını bekleyemeyiz yani. tamam. Bu arada Evet. az önce chatte arkadaşlarımızdan bir tanesi şeyi yazdı. Yani Olympiakos kalecisi yazdı. Sanırım şeyi kastediyor. Konstantinos'u kastediyor sanırım. Konstantinos'tu değil mi adı? Yanlış hatırlamıyorsam. Onu kastediyor. Arkadaşlar o kaleciyi unutun. O kaleci şu anda Avrupa'daki birçok yani üst kalibredeki takımların şu anda transfer listesinde, radarında o oyuncunun artık hani Galatasaray unutun yani. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar çok sağ olun katılımlarınıza. Son bir kez daha hatırlatma yapayım. 220'de kalmış beğeni. 300'e geçemiyoruz. Yani bir elden ele atmayanlar varsa yayında şu anda beğeni hala. Yayını beğenirse Elden çok ele, sevinirim. gönülden gönüle. Elden ele, gönülden gönüle. Aynen öyle. Şu an Yarın 200. arkadaşlar Evet. yarın sabahlıyoruz. Yani yarın işte Kamuran hocamla beraberiz. Yarın transferlerin bütün detaylarını konuşuyoruz. Son saatlere kadar yakın takipteyiz. Saatten sonra yani transfer saatinden sonra neler olmadı, neler yanlış oldu, neler olması gerekiyordu bunları tartışacağız. Bunları değerlendireceğiz. Bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Bu arada yine tekrar söylüyorum. Yayını kapattık. Acil bir transfer haberi falan olursa Twitter'dan takip etmek isteyen olursa oradan da haberleri takip edebilir. Ben sürekli şu an şeydeyim yani nasıl diyeyim size kırmızı alarmdayım. Özellikle bizim yani Türkiye tarafı Galatasaray ağırlıkta özellikle şu an bizim kitleyi buradan haberleri aktarmaya çalışıyorum. Yayınımıza gösterdiğiniz ilgi, alakadan dolayı hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki sizlerleyiz. İyi ki sizleri tanıdık. Daha da güzel olacak inşallah. Daha güzel şeyler yapacağız. Kanalımız gitgide hem güven kazanmaya başlıyor hem aboneleri çoğaltmaya başlıyoruz. Zaman, süreç meselesi bu. Benim için en önemli olan şey güven, doğru haber, bunlardır. Teyitli haber bunlardır. İlk vermişim, son vermişim benim için hiç önemli değil. Etkileşimin benim nezdimde hiçbir önemi yok. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hepinize Allah rahatlık versin. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.